Efendim, daha fazla dayanamıyorum. Hanımım, uyanın. Hanımım, uyanın. Prens çoktan gitti. Bu sizin için hazırlanan bebekten korunma ilacı. Peki, dadı? Bu Jiang Jingxin sürekli aynı numaraları yapıyor. Prens çoktan kalkıp saraya gitmesine rağmen o hala uyanmadı. Tıpkı annesinden öğrendiği gibi o sinsi oyunlarla erkekleri nasıl baştan çıkaracağını çok iyi biliyor. Erkekleri baştan çıkarsa ne yazar? Sadece prensesin konağa getirdiği, dikkat dağıtmak için kullandığı bir piyondan ibaret, küçük bir eş statüsünü bile hak etmiyor. Sadece prensin yatağını ısıtan bir eşya o. İlacını içince hemen hazırlan. Prensesin yanına gidip ona hizmet etmelisin. Ben Jiang ailesinin dışlanmış gayrimeşru kızıyım. 10 yaşındayken annemle beraber kardeşimi de alıp Jiang ailesine geri döndük. Fakat öz annem ve ablamdan görmediğim işkence ve zorbalık kalmadı. 15 yaşıma girdiğimde babamın en azından beni biriyle evlendireceğini sanmıştım. Ancak bunu hiç beklemiyordum. Öz ablam Jiang Yushu, prensin evinde geçen 3 yılın ardından hamile kaldı ve diğer kadınların kocasını elinden almasından korkup Marquis Qiuan'dan beni istedi, prense cariye olayım diye. Annem ve küçük kardeşim konakta zorluklarla hayata tutunurken karşı koyacak gücüm yoktu. Fakat şimdi bir yolunu buldum. Prens Rui'nin kalbini çalabilirsem kaderimi tamamen değiştirebilirim. Prenses, sabah bulantıları yüzünden çok bitkin. Kendini bastırması için biraz meyve ye. Peki Jiang Jingxin nerede? Neden hala gelmedi? Huzurlarınızdayım, majesteleri, prenses. Duyduğuma göre dün gece yine prensin yatağında konaklamışsın. Söyle bakalım. Dün gece kaç kez oldu? Bir kez, Yalan söylüyorsun. Bayan He kapıda her şeyi sayıyordu. 3 kez, Canım kardeşim, prense hizmet edip onun aklını başından almak senin becerin ama biraz yeteneğin var diye. Başımda boza pişirebileceğini mi sanıyorsun? büyük abla, hata ettim. Unutma ki annen ve küçük kardeşin hala annemin himayesinde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Prens malikaneye döndü. Prenses, Şikayet etmeye cüret edersen sonun çok daha kötü olur. Herkes de prensesinin yanındaymış. Prens Hazretleri, bugün saraya gitmediniz mi? Aniden çıkan bir iş yüzünden izin aldım. Hamile olduğunu bildiğimden önce seni göreyim dedim. Jingxin, git prense hizmet et. Peki, sen de otursana. Dün gece çok yoruldun. Jingxin, prens otur dediğinde oturacaksın. Prens Hazretleri, benim dikkatsizliğim oldu. Biraz faydası dokundu diye ödüllendirmek istemiştim. Ona bu kadar kıyamayacağınızı hiç düşünmemiştim. Onu buraya sen gönderdin. Artık ona bir statü vermen gerekir. O sadece bir hizmetçi. Majesteleri ondan sıkıldığında onu ailesinin evine geri göndereceğiz. Üzerinde durmanıza hiç gerek yok. Bana hizmet etmiş bir kadını geri göndermenin bir mantığı olamaz. Cariyelik mertebesine yükseltilsin, standartlara göre bakılsın.
Prens malikanesinde buna imkan var. Prens Hazretleri. Jiang, Jin, Xin. Hanımım, ben Lian Rong. Sizinle ilgilenmem için prens tarafından görevlendirildim. Bugünden itibaren Meixiang Köşkü içerisinde kalacaksınız. Burayı beğendiniz mi? Beğendim. Daha önce hiç bu kadar güzel bir evde oturmamıştım. Sevindim. Burası prens tarafından şahsınıza tahsis edildi. Prens mi? Doğru. Bu malikanedeki tüm kadınlar sadece Prens Rui'nin lütfuyla hayatta kalabiliyorlar. Bir yolunu bulmalıyım, kendimi kurtarmalı ve annemle kardeşimin güvenliğini sağlamalıyım. Bütün gün meşguldünüz, henüz akşam yemeği yemediniz. Hemen size yemek hazırlatayım. Hanımım, prens haber gönderdi. Bu akşam kütüphanede ona mürekkep hazırlamanızı bekliyor. Tamam. O halde beni hazırla. Daha sade ve zarif görünmek istiyorum. Peki, Jinx'in majestelerini saygıyla selamlar. Gel ve bana mürekkep hazırla. Emredersiniz. Sen kenara çekil. Sen buradayken kitap okumaya odaklanamıyorum. Peki efendim. Buraya gel. Prens, bu kelimeyi tanımıyorum. Wei, Prens, çok naziksiniz. kaç yaşındasın? Efendim, bir ay sonra 16 olacağım. Yanıma gel. Yan Prenses Gao'yu saygıyla selamlarız. Demek yeni gelen cariye sensin. Evet, Çay servisi yapın. Jinx'in kardeşim, çay nasıl olmuş? efendime cevap verecek olursam, çaydan pek anlamam. Ancak bu çayın tadının yoğun, kalıcı ve hoş kokulu olduğunu düşünüyorum. Cevap verirken otursan yeterli. Neden ayakta duruyorsun? Sayın kız kardeşler, hanımlar, henüz Jinx'in kardeşimle tanışmadınız değil mi? O benim malikanemde yetişti. Oldukça da güzeldir. Bu yüzden onu prense önerdim. Prensin ona karşı bu kadar ilgi göstereceğini tahmin etmemiştim. Son günlerde prensin neşelenmesini sağladığı için ona minnettarım. Eğer her biriniz onun gibi olsaydınız ve prensin dertlerini paylaştırabilseydiniz, benim de bu kadar endişelenmeme gerek kalmazdı. Jiang Yushu'nun aniden bana neden bu kadar iyi davrandığı belli oldu. Beni öne çıkarıp tüm ilgiyi üzerime çekerek
şer odaklarının hedefi haline getirmeye çalışıyor. Bayan Jiang gerçekten çok güzelmiş. Prensin ondan hoşlanmasına şaşmamalı. Son günlerde Jinx'in kardeşim prense hizmet ederken çok yoruldu. Bizzat prens emretti. Jinx'in kardeşime bir çift altın kaplama toka hediye edildi. Lütfunuz için teşekkür ederim efendim. Altın kaplama toka, prens tarafından özellikle bana hediye edilmişti. Benden başka kimse de yoktu. Şimdi bir de buna mı verdi? Seni Jiang Jing'sin seni. Olmaz. Prensin bana olan ilgisini. Kimsenin çalmasına izin vermeyeceğim. Oraya gidemezsin. Efendim hanımım dinleniyor. Oraya geçmenize izin veremem. Çekil yolumdan. Seni kötü kadın. Bunu yapamazsınız. Prens bunu öğrenirse çok öfkelenecek. Yolumdan çekil. Konuşmak sana mı düştü? Siz ikiniz şunu zapt edin. Yan Prenses Gao, sen. Önümde diz çök. Diz çök. Seni aşağılık pislik. Tıpkı bir baştan çıkarıcıya benziyorsun. Yerini bilmeyen arsız şey. Nasıl olur da bana verilenlerin aynısını ödül olarak alırsın? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Siz ikiniz. Onun elbiselerini ve takılarını derhal üzerinden söküp alın. Bırakın onu. İçerideki her şeyi de, takılarını, tokalarını ve en iyi kumaşları, hepsini dışarı çıkarın. Hepsini yakın. Emredersiniz. Hanımım. Gidiyoruz. Hanımım. Yaptıkları çok fazlaydı. Hemen gidip bunu prense anlatacağım. Şikayet etmek öyle yapılmaz. O zaman ne yapmalıyız? Acımasız olmazsan ayakta kalamazsın. Kullanabileceğim çok az şey var. Ama Hanımım. Majesteleri prens geldiler. Prens hazretleri geldi. Jinx'in, sen, efendim, canın acıyor mu? önemli değil. Yara o kadar derin değil. 2 güne iyileşir. İz kalmayacak. Bu yan Prenses Gao, çok fazla başına buyruk davranıyor. Efendim, bu konuda tüm suç benim. Öyle dikkat çekmemeliydim. Bundan sonra her an dikkatli olacağım. Lütfen bu yüzden Yan Prenses Gao ile olan ilişkinizi bozmayın. Kendi canını hiçe sayıp Gao ailesiyle olan bağımı biliyor ve beni zor durumda bırakmak istemiyor. Bu meselenin bedelini ödetip sana hesap vereceğim. Telafi için istediğin bir şey var mı? Gerçekten olur mu? Efendim, saraya geleli yarım aydan fazla oldu. Ben iyiyim ama yine de evdeki annemin iyi olup olmadığını merak ediyorum. Bunda zor ne var? Yarın prenses ailesini ziyarete gidecek, sen de onunla birlikte gidersin. Teşekkür ederim efendim. Yushu, Efendim siz Meishan Köşkü'de değil miydiniz? Neden geldiniz? bu Gao Yunwan gerçekten de fazlasıyla hadsizleşti. Nasıl olur da herkesin önünde Bayan Jiang'in yüzüne zarar verir? Eskiden ses çıkarmazdım, yaşı küçük, cahilliğine verirdim. Fakat şimdi görülüyor ki ona iyi bir ders vermek şart. Peki niyetiniz nedir efendim?
6 aylık tahsisatını kesip tazminat olarak Bayan Jiang'e vereceğim. Ayrıca kırdığı eşyaların 2 katı bedeli Bayan Jiang'e ödeyecek. Bir de saraydan özel bir etiket dadısı getirtip ona nasıl eş olunacağını iyice öğretsinler. Emredersiniz. Peki efendim, bu gece. İşlerim var. Burada kalmayacağım. Sahi, yarın aileni görmeye gidiyorsun değil mi? Bayan Jiang'i de beraberinde götür. Geliyor. Şuer, Hanımım, yavaş olun lütfen. Anne, baba, kızınız geri döndü. güzel kızım, sakin ol biraz. Küçük veliahtımıza bir zarar gelmesin. Zor hamile kaldın. O yüzden dikkatli olmalısın. Haklısın. Kızım, haydi içeri girelim. Jinx'in, konakta her şey yolunda mı? Efendim, her şey gayet yolunda. Endişelenmenize gerek yok. Bana kızgın mısın? Haddime değil. Prense bana kendimi ispat etme. Şansı verdiği için minnettarım. Bugün buraya prensin izniyle annemi ziyaret etmeye geldim. Prensin ilgisini çekmiş olsam bile bu durum geçici. Ablan sağ salim küçük veliahtı doğurduğunda yine buraya döneceksin. Öyle mi? Dünyadaki bütün erkekler aynı. Bir cariye ne kadar sevilirse sevilsin, asla asıl eşin yerini tutamaz. Ancak erkeklerin beni bir eşya gibi kullanıp bir kenara atmasına izin vermeyeceğim. Prens, Rui'nin kalbinde kalıcı bir yerim olmasa da kendi çıkarlarım için savaşacağım. Annemi ve kardeşimi güvenceye alıp sonra kendi geleceğim için plan yapacağım. Yalvarırım size. Yalvarıyorum, vurmayı bırakın. Serbest bırakın benim Ronger'imi. Size yalvarıyorum. Vurmayı kesin. Bırakın gitsin. Bırakın onu. Küçük kardeş. Açılın, yoldan çekilin. Anne. Hanımefendi. Gerçekten de bu köşkün içinde annemle küçük kardeşin bu hallere düştüğünü hiç bilmiyordum. Aşağılık hizmetçi parçası cezalandırılsa ne olacak ki? Babam da mı böyle düşünüyor? Sonuçta Jinrong senin kendi öz canın. Olaylar nasıl bu noktaya geldi? Ne yani? Sen gerçekten o köleler yüzünden kendi oğlumuzu mu inciteceksin? Herkesin bir canı var. Daha 6 yaşında ne kötülük yapmış olabilir? Neden ona bu şekilde eziyet ediyorsunuz? Tek suçu onun karnında dünyaya gelmiş olmasıdır. Onları böyle herkesin önünde tutup beni küçük düşürüyorsun. Lordum, bunların farkında değil misiniz? Eğer lordumuz bugün bunu görmezden gelirse, yarın bütün sokaklarda korkak ve hanım köylü biri olduğu konuşulur. Eğer babam bu evde sözünü geçiremiyorsa, yarın geri dönecek ve prensten annem için özgürlüğünü isteyeceğim. Pis hizmetçi unuttun mu yoksa? Rui Prensi, malikanesinin tek hanımefendisi kim? Tabii ki biliyorum. Fakat bu mesele bugün hakkaniyetle çözülmezse, köşkteki tüm rezillikleri herkese duyururum. Sonuçta benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ve sizden de hiç korkmuyorum. Buna cüret edemezsin. Jiang Jingxin, derdin ne senin? Babamın annemi. İkinci eş olarak atamasını istiyorum. Pekala. O zaman ikinci eş olsun. Anne, neden o kötü kadının ikinci eş olarak gelmesine razı oldun? Ona bir de resmi unvan veriyorsun. Sen böyle yaparsan konaktakiler yüzüme nasıl bakacak?
Sadece geçici bir strateji bu. Onların akıbeti hala benim ellerimde değil mi? Malikaneye döndüğünde onların işini bitirmenin bir yolunu bulursun. Burada ben her şeyi ayarlarım. Anladın mı? Anladım. Diz çök. Prenses, diz çökemem. Eğer efendi öğrenirse hesap sorduğunda bunu ona açıklayamam. Küstaşlık etme. Diz çök dendiğinde çökeceksin. Prensesin sözüne karşı mı geliyorsun? Hatanı anladın mı? Bir hatam yok. Hala inat ediyorsun. Şunu bil ki efendi önemli bir iş için dışarı çıktı. 3 gün boyunca dönmeyecek. Boşuna kurban rolü yapma, işe yaramaz. Hanımım, lütfen dikkat edin. Ben iyiyim. Git bir araştır. Efendi, gerçekten konaktan ayrıldı mı? Dizinizdeki yara hala çok kötü durumda. Üstelik yüksek ateşiniz var. Eğer tedavi olmazsanız çok kötü olacaksınız. Dediğimi yap. Peki, Bekle. Git de bir bak. Lianrong anladı. Ne dedin? Jiang Jingxin nasıl olur da Jiang Yushu'nun küçük cariye kardeşi olur? Üstelik Marquis Qiuan, o sefil hizmetçi annesini bir kuma olarak kabul etti. Haklısın, prenses bu sefer gerçekten kendi kazdığı kuyuya düştü, ettiğini buldu. Böylesine güzel bir gösteri varken ben nasıl seyirci kalmam? Git ve hemen bir hikayeci getir. Bu güzel hikayeyi tüm sarayda yüksek sesle duyurmak istiyorum. Emredersiniz. Prenses, prenses. Prenses, o yan Prenses Gao. Bilmiyorum nereden bir hikayeci bulmuş gelmiş. Dışarıda dolaşan o dedikoduları, yani annenin aşırı kıskançlığı ve küçüklere kötü davrandığına dair hikayeleri sarayda herkesin önünde anlattırıyor. Ne dedin sen? Bu konuyu başlangıçta çok az kişi biliyordu. Kesinlikle Jiang Jingxin yaptı. Ona doktor bulmadığım için kin tutuyor. Mahsus her yere yaydı. İkimizin de adını kirletmek istiyor. Prenses, şimdi ne yapacağız? Prens neredeyse dönmek üzeredir eğer haberi olursa. Bunu tamamen bitirmekten başka çaremiz yok. Prens gelmeden önce onu buradan uzaklaştırmalıyız. Efendim, Prenses tarafında durumlar nasıl? kötü şeyler olduğu söyleniyor. Yan Prenses Gao'in bu gürültüsü yüzünden prenses çok öfkelenmiş ve bebeği riske girmiş. Bebeği riske mi girmiş? Olamaz. Jiang Yushu çok zalim olsa da merhametimi tamamen yitirip masum bir cana zarar vermek istemiyorum. Eğer bunu gerçekten yaparsam benim de insanlığım kalmaz. Dışarı çık ve nöbet tut. Emredersiniz. Efendim, lütfen çok dikkatli olun. Yılan. Biraz daha dayanmalıyım. Mutlaka prens dönene kadar beklemeliyim. Prens saraya döndü. Prens Hazretleri, kurtarın beni. Sana ne oldu? Bunca yabancı varken bu halde görünmen hiç yakışık almıyor. Prensim, yılan var. Her yerde yılanlar var. Koskoca malikanede yılanın ne işi var? Kötü bir rüya mı gördün? Yoksa Prensim, birisi odama yılanlar koymuş.
Henüz çok uzaklaşmış olamazlar. Çok korkuyorum. Yürü. Prensim, ne olur hanımım için adaleti sağlayın. Birisi zehirli yılanları hanımımın odasına bırakmış. Yılanlar, zehirli yılanlar nerede? Kimse yok mu? Şu zararlıları hemen götürün. Emredersiniz. Prensim. Çok korkuyorum. Bacağına ne oldu? Bunu sana kim yaptı? Bunu kim yaptı? Yoksa Yan Prenses Gao yine mi seni zorladı? Eve ziyarete gittiğimde büyük abla beni diz çökme cezasına çarptırdı ve bu hale geldim. Efendimiz. Şu an malikanede bir söylenti dolaşıyor. Cariye Jiang, prensesin öz kardeşiymiş. Prensesin annesinin kıskançlığı yüzünden. Bu yüzden Cariye Jiang çocukluğundan beri onların kötü muamelesi altında büyümüş. Henüz resmi bir ünvanı bile yok. Anlaşıldı. Çekilebilirsin. Emredersiniz. Burada daha fazla kalamazsın. Bu gece King Feng terasıya geçeceğiz. Efendim, neden bana bu kadar iyi davranıyorsunuz? Çünkü sen benim kadınımsın. Kendi kadınım söz konusu olduğunda her zaman cömert davranırım. Efendim, annemden sonra bana bu kadar iyi davranan ilk kişi sizsiniz. Sizden hayatım boyunca bu kadar iyi olmanızı beklemiyorum. Sadece her zaman yanınızda olabilmeyi dilerim. Bu benim için fazlasıyla yeterli. Sen gerçekten etkileyici bir kadınsın. Efendim, Efendim, durum kötü. Prenses bebekle ilgili bir sancı yaşıyor. Lütfen hemen gelip bir bakın. Önce prensese bakmam gerek. öyleyse daha sonra kendim dönerim. Gerek yok. O odada daha fazla kalınamaz. Bundan sonra King Feng terasıya taşınacaksın. Teşekkür ederim efendim. Efendim Meysan Köşkü toplamda 10 tane yılan yakaladı. Yapılan incelemeye göre bu yılanların bilinçli olarak oraya koyulduğu anlaşıldı. Giriş çıkış kayıtlarını ve şüpheli kişileri benim için iyice araştırın. Emredersiniz. Efendim, hanımefendinin öğleden sonra karın ağrısı başladı. Hekim gelip baktı ve bebekle ilgili bir sorun yaşandığını söyledi. Hoş geldiniz efendim. Lütfen uzanmaya devam edin, kalkmayın. Hepsi benim beceriksizliğim. Hamileyken bebeği tehlikeye attım. Efendim, suç hanımefendide değil. Birisi bilerek bebeğe zarar vermek istedi. Ne oldu, anlat hemen. Şöyle ki efendim. Hanımefendi dün köşke gitmişti. Bugün de sancıları başladı. Marki Kyuan'ın cariye alması yüzünden mi? Efendim, lütfen hizmetlilerin uydurmalarına bakmayın. Köşke gidince Jinx'in öz kız kardeşim olduğunu öğrendim. Babam bunca yıldır bana bundan hiç bahsetmemişti. Bunca yıldır Jinx'in kardeşime haksızlık etmişiz. Sadece bu yüzden mi bebeği riske attın? Efendim, o Yan Prenses Gao bir hikayeci tutup bahçede olan biten her şeyi herkese yaymış. Hanımefendi o anlık şokun etkisiyle rahatsızlandı. Evet efendim. Böyle küçük bir mesele için kendini yıpratmana hiç gerek yoktu. Anlayışınız için teşekkür ederim. Artık konaktaki herkes kardeşimin geçmişini biliyor. Kendimi suçlu hissediyorum. Sizden ricam bundan sonra kardeşime karşı daha nazik olmanızdır. Köşkten döndükten sonra bacağından yaralandığını duydum. Bunun aslı nedir? Jian Jinx'in nasıl olur da bana gelip seni şikayet eder? Peki, kız kardeşin senin hakkında tam olarak ne dedi? Pek de ayrıntılı konuşmadı.
sadece döndüğünden beri bacağından yaralı olduğunu söyledi. Bir de az önce odasına açıklanamaz bir şekilde yılanlar atıldığını belirtti. Doğrusu şunu bilmiyordum. Bu konak ne zamandır böyle huzursuz bir yer oldu? Böyle bir şey mi yaşanmış? Daha sonra hemen bunun nasıl olduğunu anlamak için iyice araştırması için birilerini görevlendireceğim. Gerek yok. Soruşturması için çoktan Guan Shan'i görevlendirdim. Bu kadar küçük bir mesele için neden bu kadar büyük bir tantana çıkarıyorsunuz? Bunun küçük bir mesele olduğunu mu düşünüyorsun? Ben dışarıda her konuda çok dikkatli davranırken, eğer prenses bu konağın işlerini huzur içinde yönetemeyecekse, belki de yan prenses Gao'nun size idarede yardım etmesi daha iyi olur. Bunu asla kabul etmem. Yan Prenses Go zaten beni hiç dinlemiyor. Üstelik her fırsatta bana karşı geliyor. Pekala. Hadi git ve dinlen. Efendim ben... Efendim, Dün gece yarısı gelmiştim ama uyuduğunu görünce seni uyandırmadım. kusura bakmayın, uykum gelmişti. Benim Jinx'ünüm gerçekten çok masum ve tatlı. O zaman kıyafetlerinizi değiştirmenize yardım edeyim. Acelen yok. Bacağındaki yara henüz iyileşmedi. Ayağa kalkman uygun olmaz. Birazdan kraliyet hekimine söyleyeceğim gelsin. Düşünceniz için size minnettarım efendim. Eğer bana bu şekilde sarılmaya devam edersen, sabah divanına geç kalacağım. O zaman kuşak bağlamanıza yardım edeyim. Sen, Kiyuan Marki Malikanesi'nin gayrimeşru kızısın. Bunca yıldır, neden sana ait olan kimlik için mücadele etmedin? Eski yıllarda annemle birlikte hep taşradaydık. O zamanlar babamın sadece fakir bir alim olduğunu sanıyordum. Annem canla başla nakış işlerdi. Sırf babam sınav masraflarını karşılayabilsin diye para biriktirirdi. Ama babamın aslında Marki Chiyuan olduğunu hiç hayal etmemiştim. Gel buraya. Sonra ne oldu? Daha sonra ise babam evde söz sahibi olamadı. Annem bir hizmetçi oldu ve Marki'nin malikanesine sığındı. İki basit cümleyle her şeyi geçiştiriverdin. Eğer ben de sığıntı gibi yaşamanın ne demek olduğunu tatmasaydım, söylediğin bu sakin tavra gerçekten inanırdım. Maden baban annenin adını temize çıkardı, sen de artık bir hizmetçi değilsin. Ancak cariye olarak kalman kurallara uymaz. Bugün seni asil cariye rütbesine yükseltiyorum. Bu lütfunuz için teşekkür ederim efendim. Hayatım boyunca size tüm kalbimle hizmet edeceğim. Ne yani? Eğer rütbeni yükseltmeseydim, bana gönülden hizmet etmeyecek miydin? Görevini yapmak ile gönülden hizmet etmek elbette aynı şey değil. Size olan hislerim belki değersiz görülebilir ama size karşı olan bu sadakatim bu ömür boyunca asla değişmeyecek. Güzel. Bu malikanedeki tüm kadınlar bana sadece görevleri gereği itaat ediyor. Bir tek sen gerçek kalbinden bahsediyorsun. Bu çok hoşuma gitti. Haber salın, Jinx'in asil cariye ilan edilsin. Emredersiniz. Bu derin konakta gerçekten samimiyetten bahsedilebilir mi? Kiawer, Jiang Jingxin şimdi ne durumda? Prenses, size bildirmek isterim ki Prens çoktan Jiang Jingxin'i asil cariye rütbesine yükseltti. Ne dedin sen? Prenses. Prenses. Prensin bu konuyu acaba önce gelip bana danışması gerekmez miydi? Prenses, lütfen bebeğe dikkat edin. Neyse. O zaten alt kademeli bir cariye. Gidip ona söyle, Meishan Köşkü artık onun kalmasına uygun değil. Artık Güney Avlusu'ya taşınsın.
Prenses, çok zekisiniz. Güney avlusu de şimdiye kadar sadece yan Prenses Gao kalıyordu. Şimdi Jiang Jingxin de oraya giderse, eminim ortalık çok karışacaktır. Hanımım, prensesin sizi Güney avlusuya göndermesi, sırf yan Prenses Gao'nun size zorbalık etmesi için olduğu belli. Onun niyeti zaten açıkça ortada. Belki de hanımım, prens ile konuşup, Kuzey avlusuda kalmak için ricada bulunur. Bu mesele için prensle konuşmak sadece onun gözündeki imajıma zarar verir. Buna hiç gerek yok. O zaman ben burayı toparlayayım. Hanımım, siz de biraz dinlenin. Seni aptal şey. Üzerime nasıl su sıçratırsın? Lütfen beni bağışlayın yan Prenses Gao. Asla bilerek yapmadım. Kimse yok mu? Hanımımya karşı yapılan bu terbiyesizliğin karşılığını şu mahluka bir güzel verin. Cezasını sonuna kadar verin. Emredersiniz. Lianrong. Yan Prenses Gao bu kadar küstah davranarak prensin sizi cezalandırmasından korkmuyor musunuz? Ben bu sarayın kıdemli cariyesiyim. Bir hizmetçiye haddini bildirmeye hakkım yok mu? Prens geri gelse bile bana bu yüzden kızacak değildir. Devam edin. Prens Hazretleri teşrif ediyor. Yan Prenses Gao, sen ne yaptığını sanıyorsun? Efendimiz, sadece haddini bilmeyen bir hizmetçiye dersini veriyordum. Jingxin, sen anlat. Efendimiz, hizmetçimin nasıl oldu da yan Prenses Gao'yu öfkelendirdiğini bilmiyorum ama o kızı az kalsın perişan edecekti. Hayır, efendimiz öyle değil. Baksanıza elbiselerim. Bu edepsiz yüzünden ne hale geldi? Yeter artık. Bana sorun çıkarmaktan başka ne işe yararsın? Sana 3 gün oda hapsi veriyorum. İznim olmadan dışarı çıkmayacaksın. Emredersiniz. Jingxin, bir yerin incindi mi? Ben iyiyim efendimiz. Sağ olun. Güzel o halde. Halledilecek başka işlerim var. Sen de dinlenmene bak. Güle güle efendimiz. Efendim, benim için neden kendinizi tehlikeye attınız? Sakar olduğum için sizi de bu işe karıştırdım. Şapşal kız. Bu senin suçun değil ki. Ben olmasaydım yan Prenses Gao seni neden hedef alsın? Aslında benim yüzümden zor durumda kaldın. Değil. Bu tamamen benim hatamdı. Ellerine koz verdik. Efendim, sizce efendimiz bu yüzden size karşı tavır alır mı? Sorun değil. Sadece dış güzelliğe güvenmek kalıcı olamaz. O şu an sadece benim sunduğum bu yeni ve cazibeli görüntüyle büyülenmiş durumda. Bu malikanede tutunabilmek için gün sonunda sadece kendime güvenmeliyim. Efendim, böyle bir şeye nasıl sahip olabilirsiniz? Bu yasak bir büyü. İmparatorluğumuzun kuruluşundan beri bir yasak yürürlükte kara büyü yapılmasına izin verilmiyor. Eğer prens bunu öğrenirse sonunuz olur. Gao Yunwan ile aramızın düzelmesi imkansız. Jiang Yushu ile de öyle. Annem ve küçük kardeşim için başka çarem yok. Peki size nasıl yardım edebilirim? Lianrong, sen bir süre dinlenmeye çekil, Kilian gelsin ve bana hizmet etsin. Efendim, Kyulian mı? O, prensesin hizmetindeki biri. O. Sırf prensesin adamı olduğu için bana onun hizmet etmesi gerekiyor. Yoksa onu nasıl kendi tuzağına çekebiliriz ki? Lianer anladı. Şimdi gidip onu bulacağım. Ben hallederim, sen yatağı hazırla. Peki.
Ne oldu? Bir şey yok. Efendim, lütfen artık dinlenin. Çeliyan, umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsın. Net bir şekilde gördün mü? Yorganın içinde gerçekten bir kağıt bebek mi vardı? Net gördüm. O kağıt, bebeğin üzerinde prensesin ismi yazıyordu. Eğer Jiang Jinx'in gerçekten bir kağıt bebek saklıyorsa, bu sefer kesinlikle elimden kurtulamayacak. Prens Hazretleri'nin onu hala koruyacağına inanmıyorum. Bu kez kesinlikle Jiang Jinx'in tamamen gözden düşmesini sağlayacağız. Kilian, yarın bir yolunu bul ve Jiang Jinx'ini dışarı çıkar. Kendi adamlarımla bizzat gidip bahçesini arayacağım. Bir daha asla belini doğrultamamalı. Emredersiniz. Bahçedeki nilüferler açmış diye duydum. Gerçekten çok güzeller. Hanımım bugün biraz dışarıda dolaşmak ister mi? Olur. Zaten içeride oturmaktan canım çok sıkılmıştı. Eyvah, karnım çok ağrıyor. Kötü bir şey mi yedin yoksa? Hemen bir hekime görün. Chiuling'nin yanımda olması yeterli. Teşekkür ederim efendim. Hanımım, bu Kiulian son zamanlarda gizli işler peşinde. Bir şeyler döndüğü belli. Dün kendi gözlerimle gördüm. Prensesin bahçesinden çıkıyordu. Çok dikkatli olmalısınız. Zeki birine benziyorsun. Madem Kiulian şimdi başkalarıyla bir olup bana tuzak kuruyor, ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Emirlerinizi bekliyorum hanımım. Güzel. O zaman onlara birlikte küçük bir oyun oynayalım. Çok akıllıca hanımım. Hemen ilgileniyorum. Tahmin et, az önce ne gördüm? Prensesin yanındaki Kiaoer'i yan Prenses Gao'nun odasından çıkarken gördüm. Oldukça şüpheli hareket ediyordu. Kesin kötü bir şeyler planlıyor. Kiaoer, prensesin en güvenilir, 1. sınıf hizmetçisidir. Onun yan Prenses Gao'nun odasında ne işi olabilir? Yan Prenses Gao çok gösterişli biridir. Sürekli prensesi kışkırtıyor. Bence o Kiaoer'in niyeti hiç de iyi değil. Bence o Kiaoer, kesinlikle bizim ikinci prensese zarar vermek istiyor. Yoksa sebepsiz yere bizim avlumuzda ne işi var? Ne dedin? Kiaoer bizim avlumuzda mıymış? Kiaoer'in az önce yatak odanızdan çıktığını, üstelik çok gizemli davrandığını duydum. Jiang Jinxin, Jiang Yushu, He Yingro ve Liu Yuru. Bunların hepsi üst mevkideki eşlerin eşyaları. Seni gidi Kiaoer. Resmen benim işimi bitirmek istiyor. Kimse yok mu? Bütün bu eşyaları dışarı çıkarın. Hepsini yakın, çabuk olun. Jiang Yushu bana tuzak kurmak istiyor. Asla başaramayacaksın. Bugün senin tek bir adım bile avluya girmene asla izin vermeyeceğim. Tamamdır. Hanımım gerçekten çok zeki. Efendim, adeta geleceği görüyorsunuz. Yan Prenses Gao haberi alır almaz çılgına döndü. Hemen büyük bir öfkeyle prensesten hesap sormaya gitti. Gelişme gösterdiğini sanmıştım. Meğer hala eskisi kadar fevriymiş. Basitçe söylenen 2 kelimeye hemen inandı. Hadi, biz de gidip olup biteni izleyelim. Henüz oraya gitmeyelim. Bu mesafe tam da uzaktan kavgayı izlemek için harika. Prenses bu kadar öfkeliyken yoksa beni mi arıyorsunuz? Yan Prenses Gao, çekil önümden. Halledilecek çok önemli meselelerim var. Önemli mi? Prensesin o önemli meselesi bana kumpas kurmak olmasın sakın. Ne diyorsun sen? Hala masum numarası yapmaya nasıl cüret edersin? Bugün o sahte yüzündeki maskeyi düşüreceğim. Yan Prenses Gao. Yan Prenses Gao, bırak onu. Prensesimizi rahat bırak.
Yan Prenses Gao. Yan Prenses Gao. Yan Prenses Gao, sen delirdin mi? Şu an ne yaptığının farkında mısın? Yan Prenses Gao. Prensesimiz şu an küçük prense hamile. Eğer bebeğe bir şey olursa bunun bedelini ödeyebilir misin? Çekil git. Bugün Kim Nan Yuan'a tek bir adım atmaya kalkarsa bunu ona ödetirim. Yan Prenses Gao, haddini aşıyorsun. Bu resmen... Ben mi haddimi aşıyorum? Asıl haysiyetsiz olan sensin. Sinsilikte üzerine yok, kötülük dolusun. Tam bir pisliksin. Hiç utanman da yok. Sen askerler canına yakın onun... Bir de bana el mi kaldıracaksın? Bırak beni. Prensesim, prensesim. Efendim, iyi misiniz? Her defasında karnını bahane edip numara yapıyorsun. Prens de burada yokken bu sahtekarlık kime? Ah, karnım. Prenses kan kaybediyor. Karnım ağrıyor. Efendim, Bu sefer kimse bundan kaçamayacak. Prens Rui geldi. Prenses ne durumda? Prenses çok fazla kan kaybetti. Bebek meselesine gelince. Elimden gelen bir şey kalmadı maalesef. Kader böyleymiş. Yan Prenses Gao nerede? Lordum, ben yapmadım. Gerçekten ben yapmadım. Diz çök. Hepsi benim hatamdı. Bütünüyle benim hatamdı. Lütfen, hepsi benim hatamdı. Yan Prenses Gao kibriyle, yaptığı hırçınlıklar ve zulümle, prensesye karşı gelerek, varisin sonuna sebep oldu. Bugünden itibaren, unvanı elinden alınacak, adı resmi kayıtlardan silinecek, Wanyue konutudan çıkarılacak, yan bahçeye hapsedilecek ve emir verilmedikçe oradan çıkamayacak. Emredersiniz. Bunu istemiyorum. İstemiyorum, hayır. Olmaz, istemiyorum. Yushu, artık üzülme. Vücudunu toparla, yeniden bir bebeğimiz olur. Yeniden mi? Ne kadar çok çabaladım. Dünyanın tüm ünlü doktorlarını aradım buldum. Ancak bu sayede bu çocuğa hamile kalabildim. Nasıl yeniden bir tane diyebiliyorsun? Bundan sonra hiç umudum kaldı mı sanıyorsun? O bizim asil oğlumuzdu. Lord'un yapman gereken o suçluya en ağır cezayı verip bebeğimizin öcünü almak. Haksız mıyım? Kendini böyle hırpalama. Gao Yunwan için gerekeni yaptım zaten. Bu kez ona asla müsamaha göstermeyeceğim. Peki nasıl bir ceza verdin? Onu bir köleye dönüştürüp yan bahçeye kapattırdım. Ebediyen orada kalacak. Gao ailesinin desteğine hala ihtiyacım var. Shuar, lütfen beni anlayışla karşıla. Tamam, geçti. Sakinleş artık. Efendim, bugün çok yoruldunuz. Lütfen erkenden dinlenin. Birini gönder ve Tilyan'dan kurtulun. Malikaneye tek bir adım bile atmasına izin vermeyin. Emredersiniz efendim. Efendim, az önce prensin adamları haber getirdi. Yarın akşam yemeğine geleceklermiş. Anlaşıldı. Lütfen içmeyi bırak artık. Bana içki doldur. Hayır. Gerçekten daha fazla içmemelisiniz. Majesteleri, gece daha çok uzun. Başka bir şeyler yapmaya ne dersiniz? Güzel. O halde bana sen içir.
Sana bir zarar verdim mi? Hayır, vermediniz. Kendinizi biraz daha iyi hissediyor musunuz? Prenses bebeği kaybetti. Kalbim çok kırık. O benim tek asil varisimdi. Ve böylece gitti. Majesteleri, yine çocuklarınız olacak. Eminim gelecekte pek çok çocuğunuz olacak. Ama onlar asil olmayan eşlerden olacaklar. Asla asil bir varisin yerini tutamazlar. Majesteleri, ne yapıyorsunuz? Yine çocuklarım olacağını söylemedin mi? Hanımım, uyandınız mı? Hadi, şu bitki çayını hemen için, yoksa soğuyacak. Onu götür ve dök. Sonunda doğru karar verdiniz hanımım. Hemen gidip döküyorum. Dışarısı neden bu kadar gürültülü? Dün saray konaktaki kötü haberleri duyunca ailenin devamlılığı için İmparator Prens'e yeni bir ikincil eş bahşetti. Kişi çoktan konağa giriş yaptı bile. Bu kadar çabuk mu? Bir yan Prenses Gao giderken bir diğeri olan ikincil eşlin geldi. Üstelik kendisi bir prenses, belli ki dişli birine benziyor. Yeni gelene herkes gülerken eskisinin feryadını kimse duymazmış. Kraliyet ailesi her zaman böyle değil mi zaten? Peki, gidip yeni ikincil eşi görmeli miyiz? Konakta bu sevinci paylaşacak yeterince insan var. Boşuna dikkatleri üzerimize çekmeyelim. Emredersiniz. Bu avlu oldukça zarifmiş. Burada hangi hanım yaşıyor? Efendim ikincil eş, burada kariye eş Jiang kalıyor. O düşük kökenli Jiang Jingxin mi? Buraya hiç yakışmıyor. Bana daha küçük bir makas getirin. Prensi Am, siz ne zaman geldiniz? Bayağıdır buradayım. Bana göster bakalım. Kesim işleri nasıl gidiyor? Senin böyle bir merakın olduğunu bilmiyordum. Size daha önce gönderdiğim keselere gelince hepsini ellerimle dikmiştim. Acaba bu becerilerimi kanıtlamaya yetmedi mi? Gerçekten çok ustasın. Favorim kesinlikle bu kumru nakışlı kese. Bu kese artık eskidi. Sizin için yenisini dikeceğim. Pekala. Prens Hazretleri, sabah toplantısı için gitme vaktiniz geldi. Acelesi yok. Bu aralar devlet işleri çok yoğun. Epeydir yanına gelemedim. Bana kızıyor musun? Tabii ki hayır. Haremdeki tüm kadınlar arasında sadece sen huzurumu yerine getiriyorsun. Söylesene, ne zaman bana bir çocuk vereceksin? Efendim, bu tarz şeyler biliyorsunuz ki, naçizane benim kontrol edebileceğim bir durum değil. Öyleyse daha sık gelirim. Bu akşam beni bekle. Emriniz olur, yolunuzu gözleyeceğim. Jinx'in. Ne oldu? Son 2 gündür efendim. Alt karın bölgemde garip bir ağrı var. Kimse yok mu? Hemen bir doktor çağırın. Emredersiniz.
Vücudun nasıl hissediyor? Tebrikler Prens Rui. Cariye eş Jiang bebek bekliyor. Yaklaşık 1 aylık gibi görünüyor. Harika haber. Jinx'in. Daha geçenlerde ilaçları dökmeye başlamıştım. Hemen hamile kalmışım. Peki ya, karnındaki o sızlama neden? Şöyle ki efendim, Cariye eş Jiang'de zehirlenme belirtileri var. Bu kronik bir zehir türüdür. Zaman içinde birikerek yavaş yavaş vücudu içeriden tüketir. Eğer hamilelik sayesinde erkenden belirti vermeseydi, muhtemelen çok geçmeden Cariye eş Jiang için her şey biterdi. Muhafızlar. Bu konuyu derhal araştırın. Bakalım benim kadınıma el uzatmaya kim cüret edebiliyormuş? Ne dedin sen? Efendi Jiang Jinx'in zehirlendiğini biliyor mu? Evet. Hizmetlilerin söylediğine göre Efendimiz Jiang Jinxin için çok endişeleniyormuş. Öyleyse görelim bakalım hayatta kalacak kadar şanslı mı? Mutfağa git ve oradaki görevliye o kadının işini bitirmesini söyle. Emredersiniz. Lordum, az önce şunu öğrendim. Mutfaktaki Dadı Wang, Cariye eş Jiang'in yemeklerine dokunmuş. Onu çalışma odasına getirin. Bizzat sorgulayacağım. Emredersiniz. Dadı Wang, nereye kaçıyorsun? Prens seni çağırıyor. Benimle gel. Yürü. Lordum, ben vardığımda bu kadın tam da eşyalarını toplayıp kaçmak üzereydi. Sana bir şans veriyorum. Şimdi kendin anlat. Sana Kariye eş Jiang'ı zehirlemeni kim emretti? Konuşmuyor musun? Konuşmazsan şimdi canını alacağım. Efendim, bunların hepsini prenses bana yaptırdı. Zehri de bana prenses verdi. Lütfen bağışlayın beni, merhamet edin bana. Bildiğin her şeyi anlat. Ben. Götürüp sorgulayın. Emredersiniz. Lordum. Yalvarırım vurmayın artık. Vurmayın. Her şeyi itiraf ediyorum. Lordum. Konuşuyorum. Daha önce Yan Prenses Gao o kazayı yaşadığında prensesin emriyle ben onun ilaçlarının içine biraz safran katarak bebekten kurtulmasına sebep oldum. Bir de Kariye şu var. Bebek karnında bilerek çok fazla beslenerek büyütüldü. Bu yüzden zorlu bir doğum yaptı. Devam et. Prenses aslında konaktaki diğer eşlere çocuk olmaması için sürekli ilaç veriyordu. Bugüne kadar da hiç durmadı. Bu yüzden haremdeki hanımlar asla gebe kalamadılar. Alçak. Prens geldi. Prens Hazretleri neden geldiniz? Prenses, bu kişiyi tanıyor musunuz? Prenses, lütfen bu kulunu kurtarın. Kurtarın beni. Bu terbiyesiz hizmetçi de kim? Hemen defol git buradan. Prenses, benim, hizmetçiniz. Defol. Prens Hazretleri, onu tanımıyorum. Lütfen böyle değersiz insanların sözlerine kulak asmayın. Daha size hiçbir şey sormamışken prenses neden hemen açıklamaya başladı? Jiang Yushu, neden böyle bir şey yaptın? Bunca yıl boyunca köşkü çekip çevirmek için canımı dişime taktım. Ama siz bir de kendinize sorun. Bana bir kez olsun merhamet ettiniz mi? Ben şahsen size gereken tüm saygıyı ve itibarı verdiğimi düşünüyorum. Ama benim istediğim bunlar değildi. Ben bir kadınım. Ben de eşimin sevgisini istedim. Fakat hepsi üzerime geldi. Ben sadece kendimi korumaya çalışıyordum. İş bu noktaya gelmişken hala pişmanlık duymuyorsun. Gelin buraya. Emredersiniz. Bayan Jiang'ı tutuklayıp götürün. Seni boşuyorum. Prens Hazretleri, beni yok etmeye mi çalışıyorsunuz?
İmparatoriçe ana buna asla izin vermeyecek. Eğer İmparatoriçe Ana'nın emri olmasaydı, seninle asla evlenmezdim. Efendim, şu an tekrar hamileyim. Beni istemiyorsunuz ama kendi çocuğunuzu da mı istemiyorsunuz? Daha yeni bir bebek kaybetmişken, nasıl tekrar hamile olabilirsin? Yoksa o yasak yöntemleri mi kullandın? Evet. Son birlikte olduğumuzda hamile kaldım. Bu sefer onu ne olursa olsun koruyacağım. Deli bu. Tam bir kaçık. Gelin buraya. Kiluan avlusuyu odaya kapatın. Ca, sonsuza kadar oradan çıkmayacak. Prensim. Prensim, neyiniz var? Prensesi saraya hapsettim. Sadece sana değil, hamile olan tüm cariyelere tuzak kurdu ve sahip olduğum bütün çocuklarımın sonunu getirdi. Bebeğini korumak için saraydaki en iyi hekimleri görevlendireceğim. Senin ve çocuğun mutlaka güvende olmanız gerekiyor. Bu çocuğun sağlığına mutlaka çok dikkat edeceğim. Ana kraliçe çoktan hamilelik haberini aldı. Yarınki yılbaşı ziyafeti için senin ve ikincil Ashley'nin benimle saraya gelmesine izin verildi. Kraliçeye ve prens hazretlerine lütfu için minnettarım. O halde hazırlanın. İkincil Ashley'n, önce İmparator Baba ile görüşeceğim. Sen de Jinxing'i haremi Hümayun'a götür ve ona iyi bak. Anladın mı? Tabii ki efendim. Jinx'in abla artık prensin çocuğunu taşıyor. Ona çok iyi bakacağımdan emin olabilirsiniz. Jinx'in, kendine ve sağlığına dikkat etmelisin. Emredersiniz efendim. Sadece hamile kaldın diye sırtının yere gelmeyeceğini mi sanıyorsun? 10 tane çocuğun bile olsa sen asil biri değilsin. En fazla basit bir cariye olarak kalırsın. Ablanın hapsedilmesi sadece bir başlangıç. Yakında ondan boşanıp asıl eşini seçecek. Ayağını denk alsan iyi edersin. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Resmi eş, her kim olursa olsun, kesinlikle ben güçsüz bir cariye olmayacağım. Gerçekten ömrüm boyunca hep başkalarının emrinde mi kalacağım? Yeğeniniz olarak halaya saygılarımı sunarım. Ah sevgili Eksuezi, lütfen yanıma gel. Hizmetkarınız Jiang, Kraliçe Hazretlerini selamlar. Kraliçe Hazretlerine huzur dolu bir ömür dilerim. Cariye Jiang, başını kaldır. Gerçekten de çok güzel bir yüzün varmış. Prenses Rui mutlaka size pek çok şey öğretmiştir, değil mi? Kraliçe Hazretlerine cevap vereyim. Prenses genelde bana sadece prensin yükünü nasıl hafifleteceğimi öğretti. Kendi sınırlarımı bilmemi ve diğer meseleler hakkında bilgi sahibi olmamam gerektiğini söyledi. Görevliler, cariye eş Jiang'in nabzına bakın. Emredersiniz. Majestelerine arz ederim ki, cariye eş Jiang'in sağlığı gayet iyi, bebeğin durumu da oldukça sağlıklı görünüyor. Öyleyse güzel. Tabip Chen, tıp konusundaki ustalığınız biliniyor. Bundan sonra doğuma kadar cariye eş Jiang'in karnındaki bebekten siz sorumlu olacaksınız. Göstermiş olduğunuz bu lütuf için teşekkür ederim. Hala. Görevliler, cariye eş Jiang'i dinlenmesi için götürün. Emredersiniz.
Böyle küçük bir mesele için öfkeleniyorsun. Eğer Prens Rui senin bu huysuz tavırlarını bilseydi, sence seni hala asil eşi yapmak ister miydi? Elimde bir tek Liner kaldı. Onun da bedensel engeli var. Haliyle tahta çıkması imkansız. Prens Rui de sonuçta benim bir evladım sayılır. Bir gün tahta o çıkarsa sen de kraliçe olacaksın. Cariye eş Jiang bir erkek evlat doğursa bile o sadece düşük rütbeli birinden doğan çocuktur. Bu yüzden onunla rekabete girmen gerekmiyor. Geleceğimi düşündüğün için teşekkür ederim hala. Şu aşamada tek yapman gereken Prens Rui'un güvenini kazanmak, konumundan korkmasını sağlamak değil, böylece kraliçelik yolunu kendi ellerine inşa edersin. Tavsiyelerinize her zaman sadık kaldım. Asla da unutmayacağım. Efendim, Kraliçe Hazretleri size karşı çok nazik. Hatta özel olarak nabzınızı ölçmesi için saray hekimi Zang'i çağırdı. Onun bana nazik olduğu falan yok. Tek önemsediği karnımdaki bebek. Jinx'in. Prensesin hapsedilmesi meselesinde ona yardım etmenin bir yolu var mı? Hanımefendi, siz henüz prensesin neden hapsedildiğini bilmiyorsunuz sanırım. Prensin 3 çocuğuna zarar verdi. Henüz boşanıp eve gönderilmemesi. Tamamen ana kraliçenin hatırı sayesindedir. Benim bu konuda elimden ne gelir? Şu an sen de hamile değil misin? Bir bahane bulup bir bilge çağır, bu çocuğun aslında prensesin karnında doğacağını fakat bir aksilik sonucu senin karnına girdiğini söyle. Prensesle aynı çatı altında yaşamanız gerektiğini, doğumdan sonra da bebeği ona vermen gerektiğini belirt. Görünüşe göre planını çoktan yapmış, hatta gelecekte çocuğu elimden almak için tuzak bile kurmuş. Unutma, annen ve erkek kardeşin hala elimde. Eğer kabul etmezsen, eve döner dönmez bir sebep bulup onlara bedelini ödetirim. Bayan Jiang, ne yapıyorsunuz siz? Efendim hamile, dikkatli olun. Annen ve kardeşinin yaşamasını istiyor musun? Hemen eve git ve dediğimi yap. Hadi bakalım. Jiang Yushu. Siz anne kızın emellerine ulaşmanıza asla izin vermeyeceğim. Jinx'in, konağa giden yol uzun. Hadi şunu üstüne al. Bu pelerin çok ağır, en iyisi ben kendi kıyafetlerimi giyeyim. İkincil eşinin de çok ince giyinmiş, prens biraz da onu kollamalı. Jinx'in abla hakikaten fazla ince giyinmişsin. Hem sen hamilesin. Ben kendi pelerinimi takarım. Anlayışınız için teşekkürler. İkincil eş, Hepimiz kız kardeş sayılırız. Bu kadar resmi olmanıza gerek yok Jinx'in abla. ikincil eşline ne oldu böyle? Birdenbire çok nazik ve düşünceli davranmaya başladı. Efendim, at arabası saray kapısına ulaştı. Hadi gidelim. Görünüşe göre ikincil eş Lin imparatoriçe tarafından uyarılmış ve rütbesinin yükseltileceğinden artık tamamen emin. Eğer annemin ve kardeşimin hayatını kurtarmak, kendimi de korumak istiyorsam kesinlikle öylece durup bekleyemem. Hanımın bugün yılbaşı nöbeti var. Prensi bekleyecek miyiz? Hayır. Bu gece büyük ihtimalle ikincil eşlinin yanında olacaktır. O halde dinlenmeniz için size yardım edeyim. Lianrong, duyduğuma göre babam son zamanlarda anneme çok değer veriyormuş. Ona haber gönder, yakın zamanda gözünü Bayan Jiang'den ayırmasın. Böylece onun sarayı izleyecek vakti kalmaz. Emredersiniz. Efendim, dün sabaha karşı bir haber geldi. Bayan Jiang aniden hastalanmış ve
ve maalesef artık yok. Artık yok mu? Bu nasıl oldu? Duyduğuma göre klinikten dönerken ona bir at arabası çarpmış. Konağa döndükten sonra da bir daha ayağa kalkamamış. Bayan Ambu'nun konağa yeni gelen eşin bir oyunu olduğundan şüpheleniyor. Belki de bu bir ilahi adalettir. Bunca yıldır konaktaki eşlere, diğer çocuklara ve hizmetlilere yapmadığı eziyet kalmamıştı. Kiluan avlusunun olanlardan haberi var mı? Saray henüz resmi bir haber almadı. Birini bul ve haberi her yere yay. Annesi gitmişken, asil kızımız olan prenses nasıl habersiz kalabilir? Emredersiniz. Prenses, lütfen kendinizi bu kadar üzmeyin. Yine çocuğunuz olur, lütfen böyle yapmayın. Kendinize çok dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde giden Bayan Jiang'ın ruhu da huzur bulmaz. Prenses. Git. Jinx'ini derhal buraya çağır. Hayır. Prenses. Hemen git. Efendim, hekimin dediğine göre prenses hamile kalmak için ilaçlar kullanmış, yani doğaya aykırı davranmış. Şimdi de bu büyük sarsıntıyla bebeği kaybedince vücudu tamamen çökmüş, artık sayılı günü kalmış. Güzel, anladım. 3. hanım, lütfen benimle birlikte Kiluan avlusu tarafına gelin. Prenses sizinle görüşmek istiyor. Seninle bebeğine zarar vermemden mi korkuyorsun? Prensesimizin bir emri mi vardı? Sen de gördün. Pek vaktim kalmadı. Hala konuşabiliyorken bazı şeyleri söylemek istiyorum. Bununla ne demek istiyorsunuz prensesim? Artık yolun sonundayım. Ama pes etmeye niyetim yok. Er ya da geç başka bir kadın bu prenseslik makamına oturacak. Ama o kişinin sen olmanı istiyorum. Benden prenseslik unvanı için mi çekişmemi bekliyorsun? Küçüklüğümden beri arka bahçede yetiştirildim. Ne özel bir yeteneğim var, ne de hayat tecrübem. Prenseslik için neyle mücadele etmemi bekliyorsun? Jiang Jinx'in ikinci Ashlyn o makama yükselip seni ilk tasfiye edecek kişi olduğunda gerçekten buna razı mı olacaksın? Ya da Yan Prenses Gao yeniden itibar kazandığında sana türlü eziyetler etmesine mi izin vereceksin? Şimdiden Prens Hazretleri Bayan Gao'yu sık sık ziyaret etmeye başladı. Hala uyanmayacak mısın? İçinde zerre kadar hırs yok mu? Gerçekten işe yaramazsın. Karnındaki bebek Prens Rui'nin ilk çocuğu. Sana şu kadarını söyleyeyim. Bu konaktaki kadınların hiçbiri çocuk veremez. Tek verebilecek olan sensin. Prensesim, lütfen sözlerinize ve hareketlerinize dikkat edin. Jiang Jinx'in yolun sonuna gelmiş olmasaydım sana bunları asla söylemezdim. Prenses unvanı sadece kişisel yeteneğe değil, aynı zamanda aile soyuna da dayanır. Söz konusu kökenin olduğunda lütfen kendini küçümseme. İmparatoriçe Ana ile zaten açıkça konuştum. Seni annemin kütüğüne kaydettirecek. Resmi olarak sen de bir asilzade sayılacaksın. Bunu gerçekten bana mı devredeceksin? Evin yönetimine gelince prens ile konuşabilirsin. Ben konuyu zaten açtım.
durumu değerlendirecektir. En az 3 yıl boyunca bu malikaneye yeni bir asıl eş gelmeyecek. Huzurla bu çocuğu dünyaya getir. En kötü ihtimalle bir kızın olsa bile tekrar anne olabilirsin. Bu malikaneye başka yeni birileri girmediği sürece kimse senin konumunu sarsamaz. Sırf ben bir Jiang ailesi kızıyım diye mi bana bu şekilde yardım ediyorsun? Benden nefret etmiyor musun? Prensesim. 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 Nefret edip etmemem fark etmez. Sen de görüyorsun. Artık mücadele edecek halim kalmadı. Sen prenses olduğu sürece Markiz konağı hanedanı çökmez. Ben de vefat eden anneme karşı görevimi yapmış olurum. Gidereyak bile hala bunları düşünüyor. İşte soylu bir ailenin kızı olmak böyle bir şey. Daha eğitim alırken ortak gurur ve ortak kader bilinci ruhuna işlemiş olmalı. Tamam, sana söz veriyorum. Doğruyu söylemek gerekirse, başlarda bir yeteneğin olduğunu düşünmemiştim. Fakat prensin sana bu kadar iyi davranmasını sağlaman, senin ustalığın, zekisin, hane yönetimi ve otorite kurma sanatını çözmek senin için hiç zor olmayacaktır. Prensesim. Prensesim, prensesim. Prensesim, prensesim. Jiang Yushu'ya söz verdim. Bundan sonra öğreneceklerim sadece bir erkeği kendime bağlama becerisinden ibaret olmayacak. Efendim, uyandınız mı? Bana ne oldu böyle? Efendim, prensesin yas odasında bayıldınız. Cariye eş Jiang, vücudunuzda az miktarda misk bulunuyor. Bu durum karnınızdaki bebeği tehlikeye atıyor. Ne dediniz? Lütfen, Cariye eş Jiang, iyice bir düşünün. Son zamanlarda ne gibi bir anormallik yaşadınız, neler oldu? Lian Rong, şu koku kesesini saray hekimine göster. Son zamanlarda bunu ne zaman koklasam kendimi pek iyi hissetmiyorum. Cariye eş Jiang, bu şeyi ne kadar zamandır takıyorsunuz? Bir ayı geçti. Bu tam olarak nedir? Efendim, bu misk geyiğinin tortusudur. Tıbbi etkisi en güçlü olan misktir. Hamile kadınlar bunu uzun süre kullanırsa bebeklerini kaybedebilirler. Sıradan bir kadın bile bunu uzun süre kullanırsa asla anne olamayabilir. Demek bu yüzden son zamanlarda kendimi hep rahatsız hissediyordum. Peki ya bebek? Hala onu kurtarabilir miyiz? Bu koku bedeninize zarar verse de bebeği kaybetmeniz için 3 ay boyunca gece gündüz bunu solumanız gerekir. Şu günlerde iyice dinlenmelisiniz. İlk 3 ayı atlatırsanız hiçbir sorun kalmayacaktır. Çok şükür. Çok şükür. Lian Rong, tabip Chen'i geçir. Emredersiniz. Hanımım, size kim böyle bir kötülük yapmak ister? Konakta işler çok karışık. Herkes yapmış olabilir. Anlaşılan bu bebeğin güvenle dünyaya gelmesi için bir yol bulmalıyım. Lian Rong, yarın ikincil Ashley'ni yanıma çağır. Peki hanımım. Size saygılarımı sunarım efendim.
Jinx'in abla, konağın yeni bir sahibi olacağını bildiğin için şimdiden beni yanına mı çekmeye çalışıyorsun? Lütfen önce oturun efendim. Bugün sizi buraya yardımınızı istemek için çağırdım. Dün olanları muhtemelen duymuşsunuzdur. Birisi bebeğime zarar vermek istiyor. Lütfen bebeğimi ve beni koruyun. Seninle rakip sayılırız. Sana neden yardım edeyim? Bu bebek, Efendimizin şu anki tek bebeği. Eğer sağ salim doğarsa, dışarıda Efendimiz hakkında çıkan çocuğu olmadığı söylentileri de son bulur. Kraliçe de bunu görmek istiyordur. Bu konakta tek doğuracak kişi sen değilsin. Belki ben de yarın müjdeli haberi veririm. İkinci Ashlyn, bu durumun sizin için de faydası var. Eğer bebeğim sağ salim doğarsa, henüz bir evladınız olmadığı için bu çocuğu kendi nüfusunuza geçirebilirsiniz. Konağın tek varisi sizin olduğunda, onu korumak için elinizden geleni yapmaz mıydınız? Benim üzerime mi kaydedilecek? Yani soylu varis olacak. Bunu iyi akıl etmişsin. Eğer ikincil Ashlyn kabul etmezse, benim için Yan Prenses Gao'ya gitmek de aynıdır. Ne de olsa Yan Prenses Gao ailesinin gücüyle tekrar lütuf kazandı. Muhtemelen o da bir çocuk istiyordur. Buna nasıl cüret edersin? Bu çocuk asla Yan Prenses Gao'ya verilmemeli. Nasılsa halam bu çocuğu koruyacak. Ben de bu durumdan yararlanıp kendimi iyi göstersem daha iyi olur. Tamam, kabul ettim. Bundan sonra adamlarımı gönderip yiyeceklerini ve içeceklerini, hatta giyeceğin kıyafetlerin kumaşlarını bile sıkıca denetleyeceğim. Merhametiniz için size minnettarım prensesim. Lianrong. Şu andan itibaren artık her şeye bu kadar dikkat edip odaya kapanmana gerek kalmadı. Dışarı çıkıp biraz temiz hava al. Emredersiniz. Efendimiz. Eskiden, prensin son zamanlarda Yan Prenses Gao'ya ilgi göstermesinin tek sebebinin onun ailesinin askeri gücü olduğunu sanmıştım. Görünüşe göre yanılmışım. Hanımım, neyiniz var? Prenses ölmeden hemen önce prens için aslında bir not bırakmıştı. Daha önce anlamamıştım ama şimdi her şey yerli yerine oturdu. Şöyle demişti, üzgünüm, sevdiğin kadının yerini işgal ettim. Hanımım, lütfen bu kadar endişelenmeyin. Prens size hala çok iyi davranıyor. Sadece Yan Prenses Gao tekrar güç kazanırsa sizi yine zor durumda bırakmasından korkuyorum. Neyse ki ben Jiang Yushu gibi duygularıma bu kadar derinden yenilmedim. Prensin gerçek yüzünü erkenden gördüm. Yoksa yıllar sonra bugünkü halime baktığımda ne kadar zavallı olduğumu düşünüp kendime gülerdim. Merak etme. Eğer şimdi ikincil Ashlyn yükselmek istiyorsa karşısındaki tek rakibi Yan Prenses Gao olacaktır. Ona bir hamle yapacağından eminim. Öyledir. Prens Hazretlerini saygıyla selamlıyorum. Durumun malum, selam vermene gerek yok. Efendim, bugün neden bu kadar mutlusunuz? Elbette sevinilecek bir durum var. Prens Wei metresine düşkünlüğü yüzünden asıl eşini ihmal etti. Bu da hanede büyük huzursuzluğa yol açtı. Prenses Wei durumu doğrudan imparatora şikayet etti. İmparator bu duruma çok öfkelendi. Onun o ikincil eşinin işini bitirdi ve Prens Wei'yi hapse mahkum etti. Prens Wei gerçekten çok ileri gitti. Öyle birinin sizinle rekabet etmeye yeteneği yok. Biliyor musun?
İmparatorluk danışmanı dün gece yıldızları inceledi, kutsal bir yıldızın yeryüzüne indiğini, imparatorluk ailesinden bir kadının çok yakında çok özel bir evlat dünyaya getireceğini söyledi. Efendim, yoksa bizim çocuğumuzdan mı bahsediyorsunuz? Elbette. Sarayda şu an hamile olan başka bir cariye yok. İmparatorluk ailesinde hamile olan kadınlar sadece sen ve Prens Shu'un bir cariyesiydiniz. O da dün gece bebeğini kaybetti. Kaza nasıl olmuş? Zaten doğmaması gerekiyordu. Bu yüzden gitti işte. O zaman bizim çocuğumuz gerçekten çok şanslı. Sen geldiğinden beri etrafımdaki her şey yoluna girmeye başladı. Jinx'in, sen benim uğurumsun. Asıl siz benim şansımsınız. Hala yapmanız gereken işleriniz yok mu? Sizi daha fazla tutmayayım. Beni kışkırtmaktan vazgeçmiyorsun. Hele çocuk bir doğsun. Sana o zaman bedelini ödeteceğim. Jiang Jingxin denen o pislik. Buna cüreti var mı? Çabuk gelin. İkincil eş emredersiniz. Benimle birlikte ikincil eşliğine geliyorsunuz. Peki efendim. Vay, sizi buralarda görmek ne büyük sürpriz. Gao abla, neden geldi? Prens o kötü kadını neredeyse başının üstünde taşıyacak. Sen ise hala bunlarla mı uğraşıyorsun? Ne olmuş yani? Cariye eş Jiang'in karnındaki. Sonuçta bu sarayın ilk çocuğu. Prensin onu el üstünde tutması normal değil mi? O pislik kadın. Alt tarafı bir aristokratın gayrimeşru kızıyken. Neden prensten bir çocuk taşıyor? Sen ise kraliçenin en sevdiği yeğenisin, asil birisin. Sana böyle tepeden bakmasına gerçekten izin mi vereceksin? Anlaşılan bu kadın aramızı bozmaya Kardeşin o kadar akıllı değil. Ablayın fikri nedir? Bu aslında çok basit. Şu an saray mutfağını sen yönetiyorsun. Yemeğine bir şeyler katsan veya bir yangın çıkarsan kim fark edecek? Jiang Jingxin'den kurtulmak için beni mi kullanmak istiyorsun? Ne güzel hayal kuruyorsun öyle. Şu anki en büyük düşmanım. Aslında sensin, Gao Yunwan. Gao abla gerçekten zekiymişsin. Tavsiyelerine uymaya çalışacağım. Ama bunları kime karşı uygulayacağım? Hiç belli olmaz. Yetişin, yangın çıktı. Yangın var. Neler oluyor? Bu Gao abla iyi midir? Durup dururken güzelim oda nasıl alevler içinde kaldı? Tabip Chen. Tabip Chen, çabuk. Yan Prenses Gao'ya bak. Yan Prenses Gao'nun vücudunda ağır yanıklar var. Korkarım ki artık bitti. Yunwan, Olsun. Lütfen başınız sağ olsun efendim. Yan Prenses Gao artık aramızda değil. Yunwan. Bizi böyle bırakamazsın Yunwan. Sen gidersen, o taht için savaşmaya nasıl gücüm yetsin, Yunwan? Yani prensin asıl sevdiği kişi Bayan Gao'ymuş. Kız kardeşim. Efendim, sizden rica ediyorum. Lütfen bu suçluyu bulun ve ona en ağır cezayı verin. Bu meseleyi bizzat araştıracağım. O kadının bedelini ödemesini sağlayacağım. Bayan Gao ona en çok benzeyen kişiydi, ona asla ulaşamıyordum. Bu yüzden hırsla doldum. Tahta göz diktim. Çünkü güç benim ellerimde olursa, ona da sahip olabilirim sanmıştım. Fakat bu yolun bu kadar yorucu olacağını hiç düşünmemiştim. Konuş. Yaptığın her şeyi en küçük ayrıntısına kadar prensimize anlat.
Efendim, baştan sona her şeyi kendi başıma yaptım. Her şey Bayan Gao yüzündendi. Daha önce beni aşağıladığı için ona karşı kin besledim ve ondan intikam aldım. Efendim, bunu tek başıma yaptım. Bedelini canımla ödemeye hazırım. Yalvarırım efendim. Hatırladığım kadarıyla sen, Yan Prenses Gao çeyizini getirdiğinde onunla gelen hizmetçilerden biriydin. Beraber onca zaman geçirdiniz. Senin böyle hain bir uşak olacağını kim bilebilirdi? Efendim, ben. Beni iyi dinleyin. Bu gece olanlar hakkında tek bir kelime bile etmenizi yasaklıyorum. Emredersiniz. Cariye Eşyank, biz de hemen dönelim. Buradaki kötü havadan uzaklaşmış oluruz. Nasıl isterseniz. Artık Yan Prenses Gao tehlikesi de kalmadığına göre, huzur içinde doğum vaktini bekleyebilirsin. Sana şimdiden bir ebe buldum. Doğum yapana kadar yarından itibaren seninle ilgilenmeye başlayacak. Hanımefendi, Chiyuan Marquis Malikanesi zaten bir ebe ayarladı bile. Sanırım nezaketinizi geri çevirmek zorunda kalacağım. Çiyuan Marki Malikanesi'nin ayarladığı biri, devlet dükâlığı konutuyla nasıl kıyaslanabilir? Söz ettiğim ebe, yüzlerce çocuğun doğumunu yaptırdı. 7. prensi bile. Büyükanne Liu doğurttu. Onun ustalığına güvenebilirsin. Bu konuyu Efendimiz ile zaten konuşup anlaştım. Efendimiz de Kiyuan Marquis Malikanesi tarafından seçilen kişinin iyi olduğunu ve değiştirmememiz gerektiğini söyledi. Beni Efendimizle korkutmaya kalkma. Bu meseleyi gidip Efendimizle bizzat konuşacağım. Sana ebe olarak mutlaka benim seçtiğim kişi bakacak. Hanımım, şimdi ne yapacağız? Efendimiz şu an Yan Prenses Gao meselesi yüzünden çok üzgün. Eğer böyle bir şey için onu rahatsız ederse iyi bir tepki almayacağı kesin. Efendim, bu akşam hazırlanan yemeklerin hepsi sizin en sevdikleriniz. Mutfağı sizin için özel yaptırdım. Bugünkü görüşmelerde çok yorulmuş olmalısınız. Size özel bir şifalı enerji çorbası hazırlattım. Efendim, geçen günlerde Cariye Eşyank için bir ebe ayarlamıştım. Ama o istemedi. Onun için değilse bile gelecek olan küçük prens için düşünmeliyiz. Ebe zaten çoktan seçilmedi mi? Neden başka birine ihtiyaç olsun ki? O durum farklı. Bu hanımefendi sarayın ebesi. Halam bile onun çok yetenekli olduğunu düşünüyor. Gerek yok. Ebe zaten Jinx'in ile bir süredir ilgileniyor, nasıl davranacağını iyi biliyor. Daha da önemlisi, kaderi Jinx'in ile çok uyumlu, bebeğin huzurla gelmesini sağlayacaktır. Bu çok önemli bir konu. Eğer kaderleri bu kadar uyumluysa, o zaman onunla devam edilsin. Ben sadece Gariye Eşyang'ın iyi olmasını istiyorum. Hiç iştahım yok. Sen kendin ye. Gidip Cariye Eşyang'a bakacağım. Prens, Gecenin bu saatinde hala elbise mi dikiyorsun? Gözlerin yorulmadı mı? insan kendi bebeği için bir şeyler hazırlarken nasıl yorulabilir ki? Peki ya bu nedir? Bunlar annemin Kiansan Tapınağı'dan getirdiği kutsal kağıtlar. Son günlerde sürekli rüyamda yüzü belirsiz bir kadının pencerede durduğunu görüyorum. Dışarıda çıkamadığım için bilgili birini çağıralım da kötü enerjileri uzaklaştıralım diye düşündüm. Böyle şeyleri bana söylemen yeterliydi. Kendi başına karar verme. Bu bebeğin bizim için önemi çok büyük. Her konuda temkinli olmalıyız. O zaman sizden ricam prens bu işlerden anlayan birini getirtmeniz. Doğuma bu kadar az kalmışken içimde bir huzursuzluk var.
Ne de olsa ilk doğumum olacak. Gerçekten endişeliyim. Pekala. Bu konuyu söyleyeceğim. Kahya Huang gerekeni ayarlayacaktır. Bu çocuğu kesinlikle ama kesinlikle kendi yanımda büyüteceğim. Onu asla ikinci eşliğine vermeyeceğim. Neler oluyor burada? Cevap veriyorum hanımım. Cariye eş Jiang bir ayin yaptırmak istiyor. Karnındaki çocuk için dua edip bereket diliyor. Prens de buna izin mi verdi? Evet, bu ayine bizzat prens izin verdi. Sadece 10 küsür gün kaldı. O zaman Gariye eş Jiang doğum yapacak. Ayrıca prens, bayan annem buraya gelip Cariye eş Jiang'in yanında kalmasına izin verdi. Eğer hamile kalsaydım, ben de annemin gelip benimle kalmasını isterdim. Çok daha erkenden gelmeliydi ki. Bu Jiang Jingxi'nin üzerinde hakimiyet kurabileyim. Ancak durup dururken ayin yaptırması kesinlikle şüpheli bir durum. Birini gönderin ve bunu araştırın. Emredersiniz. Buyurun hanımefendi. Benim planlarım arasında aslında böyle bir kısım yoktu. Tebrikler hanımefendi. Ustalarımız kalbinizdeki o saf niyetleri duydu ve dileğinize cevap verdi. Bu tütsü bir nilüfer çiçeği gibi tütüyor. Bu en hayırlı alametlerden biridir. Tüm dilekleriniz kabul olacaktır. Güzel. Anlaşılan bizim bu çocuğumuz gerçekten göklerin bir lütfu. Vay canına. Görünüşe göre biraz geç kalmışım. Minxia, üstad için hazırladığım hediyeleri hemen buraya getir. Bunca yolu zahmet edip geldiği için ona teşekkür etmeliyiz. İkincil eşlin, ne yapıyorsun? Ayin henüz bitmemişken. Şimdi bahşiş vermenin ne manası var? Ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun değil mi? Söyleyecek bir şeyin varsa bu ayin bittikten sonra söylersin. Efendim, bugünkü bu ayin, Cariye eş Jiang tarafından planlandı. Amacı da asla sadece dua edip dilek dilemek değil. İkincil, eşlin, bu söyledikleriniz ne anlama geliyor? Bu ayin aslında en başından beri dua etmek içindi. Ve evet, bunu ben ayarladım. Burada bir sorun mu var? Cariye eş Jiang, boşuna masum oynama. Senin bu hareketlerinin altında başka niyetler yattığı çok açık. Bak, sana bunu bizzat anlatman için bir fırsat veriyorum. Eğer her şeyi itiraf edersen, sana vaat edilenin 2 katını ödeyeceğim. Cariye eş Jiang sana ne yapmanı emretti? Ne demek istediğinizi anlamasam da fakat bir fani olarak yüzünüze baktığımda alın ve burun yapınızdan anlıyorum ki siz berekete az birisiniz. Kes sesini. Ne biçim şanssızlık getiriyorsun sen? Bedenen zayıf ve güçsüzsünüz fakat yakınlarınızın desteğine sahipsiniz. Kaşlarınızdaki iddet çok ağır. Kısmetiniz var ama onu elinizde tutamıyorsunuz. Ancak gençlikteki başarınız, akrabalarınızın desteği ve ailenizin varlığı sayesinde hayatınız boyunca korunacaksınız. Yalnızca maneviyatınızı geliştirmeli, kötülük yapmamalısınız. Bu ne cüret? Bana uğursuzluk dilemeye nasıl cüret edersin? Estağfurullah. Ben sadece doğruları söylüyorum. Tek temennim hayır duaları almanız
dilinizi terbiyeli kullanmanızdır. O zaman bir ömür huzurlu olursunuz. Hadsiz. Şimdi bu söylediklerini sana o söyletti değil mi? İkincil Ashlyn, gerçekten bir sorunun varsa bunu ayinden sonra konuşalım. Benim uğurlu saatimi mahvetme. Prensim, lütfen emir verin de bu sefil falcıyı bir araştırsınlar. Belli ki para almış. Beni huzursuz etmeye çalışıyor. Sana kötülük etmek istediğini söylüyorsun ama elinde buna dair bir kanıtın var mı? Prensim bir emir verin. Kanıt kesinlikle buradadır. Minxia, çabuk şu hanımı geri götürün. Sorun kesinlikle bu buhurdanlıkta. Prensim, kanıt işte tam burada. Bunun içinde kesinlikle doğum tarihim yazılı. Açma sakın. Gerçekten açmaman gerek, yoksa bu aile engel olur. Korktun değil mi? Sakın açma. Hemen şimdi onu yerine koy. Hocanın baştan başlaması gerekecek. Aksi halde her şeyi bozacak. Kanıt burada işte. Hala yok mu etmek istiyorsun? Nasıl böyle bir şey olabilir? İşte Jinxie'nin kader haritası bu. Daha ne söyleyeceksin? Ben, Majesteleri, karnım çok ağrıyor. Hanımım, iyi misin? Anne, sanırım doğum yapmak üzereyim. Jinx'in Gidip saray hekimi Chen ve ebeyi hemen buraya çağırın. bu. Nasıl böyle olur? Bana zarar vermeye çalışan oydu. Nasıl böyle bir şey olabilir? Çok acıyor. Doğurmak istemiyorum. Efendim, ona bir şey olmayacak. Doktorlar söyledi. Bebeğin pozisyonu düzgün. Doğum kesinlikle sorunsuz geçecektir. Burada kalmanın bir faydası yok. Hemen odana dön. Jinx'in seni görüp morali bozulmasın, doğumu olumsuz etkilemesin. İzninizle ayrılıyorum. Hanımım, lütfen ıkının. Daha güçlü. Biraz daha gayret. Güç verin. Ikının. Hadi ıkının. Anne, canım annem, canım çok yanıyor. Artık bu acıyı çekmek istemiyorum. Bedeli ne olursa olsun, kurtulmak istiyorum. Yavrum, şimdi böyle saçma şeyler söyleme. Majesteleri kapının önünde bekliyor. Sadece senin sağlıcakla bebeği doğurmanı gözlüyor. Beni ve kardeşini düşün. Sana bir şey olursa bizim kime umudumuz kalır? Az kaldı hanımım. Tekrar ıkının. Zorlayın. Güç verin. Bastırın. Bir kez daha. Hanımım. Doğdu. Bebek geldi. Küçük bir prensimiz oldu. Majesteleri bakın. Ne kadar yakışıklı bir oğlan. Onu çabuk kucağına al ve efendimize göster. Pekala. Çabuk git. Efendim, doğdu. Tebrik ederim efendim. Bu benim ilk doğan oğlum. Cariye eş Jiang'e haber verin. Bugünden itibaren rütbesi 2. eşliğe yükseltildi. Pekala. İmparatorluk emri. Prens Rui uzun yaşasın. İmparatorun mesajını iletmek üzere gelmiş bulunuyorum. Hareması ne buyurdular? Gökbilimci haberi imparatorumuza çoktan iletti. Majeste bu duruma çok sevindi. Hemen küçük prens için bir isim bahşetti.
Ona Jing kuşağından gelen Chu Jinghong ismini verdi. Güzel. Babamın bahşettiği bu isim için minnettarım. Evladım, sen annenin uğrusun. Bizim küçük prensimiz çok iyi görünüyor. Sadece yarım ay geçti ama şimdiden iyice büyüyüp güzelleşti. Hoş geldiniz efendim. Serbestsiniz. Çabuk çocuğu bana getirin bakayım. İşte buyurun. Jinx'in, şu çocuğun gözlerine bak. Gittikçe bana benziyor. Değil mi? Evet, öyle. Efendim, yaralanmış mısınız? Sorun yok. Bu başkasının kanı. Prince Wei, beni ortadan kaldırmak için birilerini yolladı ama başaramadılar. Görünüşe bakılırsa yakında size başka bir isimle hitap edeceğiz. Prensesim ne kadar da zeki. Kraliçe haber gönderdi. Yarın sabah Prens Wei'ün azil belgesi ve yeni veliaht fermanı aynı anda ilan edilecek. Yarın sabah saraya gidip huzura çıkacağım. Gel buraya. O halde şimdiden tebriklerimi sunarım. Veliaht Prens Hazretleri. Güzel. Benim Jinx'im gerçekten ne söyleyeceğini biliyor. Önümüzde zorlu bir yol var. Evladım, annen seni mutlaka koruyacak. Artık veliaht prens olduğuna göre şu veliaht prenseslik makamını Xuesi'ye ne zaman vermeyi düşünüyorsun? Sence bu sefer Prens Rui kraliçeye karşı boyun eğecek mi? Belli olmaz. Prens Rui artık farklı bir statüde, kraliçenin üzerindeki baskısını artık umursamasına gerek yok. Henüz kararımı vermedim. Ancak bir yan eşi asıl eşliğe yükseltmek geleneklere aykırıdır. Bu makama gelebilmek için bunca yıl çok şey feda ettim. Veliaht prenseslik makamında sadece o kişiyi görmek istiyorum. Xuesi'yi senin sarayına gönderirken niyetim sadece bir yan eş olması değildi. Anne, bu konuda endişelenmenize gerek yok. Benim kendi planlarım var. Seninle aramın bu kadar açılacağını hiç tahmin etmezdim. Korkarım sen en başından beri beni de kendi planlarına alet ettin. Elbette öyle. 6. kardeşin başına gelenlerin sorumlusu benim. Öyle olmasaydı bana yardım etmeye nasıl razı olurdun? Buna cüret edemem. Siz benim annemsiniz. Bu gerçek asla değişmez. Şu an imparatorun sağlığı pek de kötü sayılmaz. Eğer imparatora gidip Milli Danışman Dongfang'in senin adamın olduğunu söylersem güvenini kazanmaya devam edebileceğini mi sanıyorsun? İkincil eşliğinin gerçekten akıllı ve erdemli biri olduğunu düşünüyorum. O halde lütfen fermanı çıkarın. Kendisi asıl prenses ilan edilsin. Güzel. Madem öyle, prenseslik töreniyle senin atanma törenin aynı gün yapılsın. Anne, gerçekten her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşsün. Üç yıl boyunca asıl bir prenses. Olmayacağı söylenmemiş miydi? Görünüşe göre Lin Xuesi hayatta olduğu sürece ben asla veliaht prensin tek ve asıl eşi olamayacağım. Efendim, sizin şu anki konumunuz bir prensesten aşağı kalır değil. Prensin size olan duyguları da başından beri hiç değişmedi. Gelecekte mutlaka büyük bir zenginlik içinde olacaksınız. Belki de başeş olursunuz. Şu an ortalık çok karışık. Prens veliaht olsa da prens şu hala arkada fırsat kolluyor. Eğer bir aksilik çıkarsa ben de kaçınılmaz olarak zarar görürüm. Efendim, lütfen çok fazla endişelenmeyin. Prens az önce haber yolladı, küçük prensi de yanınıza alıp 3 gün sonraki törene katılmanız için hazırlanmanızı istiyor. Anladım. Bayan Jiang'e ne oldu? Mutlu olman gerekmez miydi?
Ben aptalım, kendimi ifade etmekte de pek iyi değilim. Fakat bugün kraliçe ekselansları ile birlikte olabildiğim için zaten çok mutluyum. Bence mutluluktan başın dönmüş. Sen, Ekselansları. Kraliçem ekselansları. Bu çok kötü. Prens Shu iç saray muhafızlarını kontrol altına aldı. Ve tüm bakanları rehin aldı. Peki ya imparator? İmparator iç işleri salonunda mahsur kaldı. Başkahya artık yok. Çabuk, çocuğu güvenli bir yere götür. Emredersiniz. Küçük prensi ne pahasına olursa olsun koruyacağım. Kesin sesinizi. Duyduğuma göre Prens Rui'nin çok değer verdiği bir cariyesi varmış. Bana ismini söylerseniz yaşamanıza izin verebilirim. o kadın, bahsettiğiniz kişi Eş Jiang. Prens Rui'nin neden onu sayıklayıp durduğu belli. Gerçekten eşsiz bir güzelliği varmış. Bir kadına zorbalık etmek sizi güçlü mü kılıyor? Erkekler arasındaki meseleleri kendi aranızda halletmelisiniz. Beni kışkırtmaya çalışma, bu oyunlar üzerimde işe yaramaz. Seni bulmaya gelmemin elbette önemli bir sebebi var. Yürü. Onu Doğan'a kapısıya götürün. Prens Rui, en sevdiğin kadın elimde. Şimdi teslim olursan yaşamasına izin verebilirim. Efendim, 3. Askerlerinle sarayı kuşattın. Şimdi teslim olursan ailenin hayatta kalmasına izin verebilirim. görünen o ki onun büyük emellerinin yanında benim hiçbir hükmüm yok. Seni çok önemsiyor sanmıştım ama yüzüne bile bakmıyor. Adamlar, hadi işini bitirin. Olmaz. Ben gidemem. Onun da gitmesine izin veremem. Yoksa çocuğuma ne olur? İşlerimi bozmaya nasıl cüret edersin? Sana bedelini ödeteceğim. Yaralandın mı? Seni bir daha asla göremeyeceğim sanmıştım. Jinx'in, bu ateşi çok iyi yaktın. Gerçekten bana şans getiriyorsun. Yepyeni bir geleceğin kapısını açtın. Gelecek mi? İmparatorumuz çok yaşasın, hükmü sonsuz olsun. Son zamanlarda saray kuralları hakkında her şeyi iyice öğrendin mi? Malikanedeki cariyeler nasıl yerleştirildi? Siz ve kraliçe ekselansları dışında, imparator bizzat kraliçe ve de asil kariye unvanlarını verdikten sonra, Rui Malikanesinde 3 yıldan fazla hizmet eden cariyelerden, 6. rütbe ve üzeri memur kızı olanlara, asil kişi unvanı verildi. 6. rütbe altındakilere, yetenekli kişi unvanı verildi. Odalıklara ise doğrudan hanımefendi unvanı verildi. Yetenekli kişi mi? Sarayda bu kadar çok rütbe olduğunu doğrusu hiç bilmiyordum. Asil kişi ve yetenekli kişilerin hepsi memur kızıdır. Hanımefendiler ise genellikle kölelerin takdir topladıktan sonra aldıkları bir unvandır. Listenin en sonunda ise zarif hatun rütbesi vardır. Onlar sıradan saray hizmetçilerinden sadece 1 derece yüksektedir.
Şu andan itibaren sen benim en yakın sırdaşımsın. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmelisin. Peki ya yeni seçmeler ne durumda? Ekselansları, seçmelerden yeni gelenler birer birer saraya girmeye başladı. Aralarında Gao Mingyao'nun kız kardeşi Kariyelik Ayı en çok ilgi göreni. Öyle olması normal. İmparator Gao ailesiye her zaman cömert davranmıştır. Sadece ben sanıyordum ki seçmelerden gelenlerin yerleştirilme işi sonunda tamamlanmış olmalıydı. Geriye sadece İçişleri Dairesi'nin özel davetlerini beklemek kalmıştı. Fakat duyduğuma göre malikaneye daha hiç adım atmamış yeni bir isim daha varmış. İmparator tarafından doğrudan Kariye Yu unvanı verilmiş, Wanking Sarayı ona tahsis edilmiş ve adı Altın Rüzgar ve Yeşim Çiğ Sarayı olarak değiştirilmiş. İmparatorun aklından geçenleri gerçekten de hiç anlayamıyorum. Birilerini gönderip şu cariye Yu'in geçmişini araştırın. İmparator bu gece buraya gelecek. Her şey kusursuz olsun. İyi hizmet edin. Emredersiniz. Şu Altın Rüzgar ve Yeşimçi Sarayı'ya bakmaya gittin mi? Gittim. Gerçekten çok zarif ve huzurlu. Doğrusu Cariye Yu'yu kıskanmamak elde değil. Tüm sarayda Kuning Sarayı hariç, düzeni en iyi ve en gösterişli olan Çengen Sarayı mekanıdır. Altın Rüzgar ve Yeşimçi Sarayı ise sadece biraz tadilat gördü. Neden böyle düşünüyorsun? İmparatorumuz onu düşündüğü için bu tadilatı yaptırdı ya. Benim de biraz kıskanmaya hakkım yok mu? Seni gidi. Gerçekten ne kadar cimrisin. Öyleyse bu Çengen Sarayı'nı da biraz onaralım. Nasıl bir yer olsun istersin? Ustalara söylerim. Aynen istediğin gibi yaparlar. Gerek yok. Çengen Sarayı'nı bu haliyle çok seviyorum. Sizin de buyurduğunuz gibi buranın düzeninden memnunum. Tam da beklediğim gibi çok nazik ve anlayışlısın. Majesteleri, majesteleri. Majesteleri, cariyelik ayı aniden rahatsızlandı, yanına gitmenizi arzuluyor. Majesteleri, isterseniz gidip bir bakın. Buraya nadiren gelebiliyorum. Beni biraz daha maruz görmez misin? Sizi bekleyeceğim. Hemen gidip geleceğim. Yürüyün. Her şeyi kaldırın. Emredersiniz. Hanımım, Cariye Yu'nun kim olduğuna dair her şeyi öğrendim. Bu Kariye Yu denilen kadın, yıllar önce prensesin nedimesiymiş. Duyduğuma göre o zamanlar majesteleri ve General Gao ile araları çok iyiymiş. Saraya girişi de General Gao tarafından tavsiye edilmiş. Gao Mingyao. Halk arasında şöyle bir söylenti olduğunu hatırlıyorum. General Gao hala evlenmemiş. Aniden aklıma oldukça garip bir ihtimal geldi. Peki bu Cariye Yu yarın saat kaçta gelecek? Yarın ona bizzat General Gao eşlik edecekmiş. Aslında majesteleri tüm cariyelerin onu karşılamak üzere Qianqing kapısıya gitmesini istemiş ama ana kraliçe onu Shoukang Sarayı'ta fena azarlamış. Şu bizim majesteleri Cariye Yu'ye gerçekten tutulmuş gibi. Hazırlıkları iyi yapın. Yarın şu Cariye Yu ile gidip tanışalım. Bakalım nasıl biriymiş, görelim. Peki efendim. Ekselansları Cariye Yu. İçeri girmem pek uygun olmaz. Yolun geri kalanını lütfen kendi başınıza yavaşça ve dikkatle yürüyün. Burada bekliyor olacağım. Bu Cariye Yu gerçekten de Gao Yaoming ile çok yakın görünüyor. Emeğiniz için teşekkürler General Gao. Kendi başıma dikkatlice yürüyeceğim.
Cariyeniz Gariye Yu, İmparator ve İmparatoriçe Hazretlerini selamlar. İmparatorumuza sonsuz ömürler dilerim. İmparatoriçemiz de binlerce yıl yaşasın. Şimdi anladım. İmparatorun neden sizi aklından çıkaramadığını. Ancak Çağriye Yu'un yüzüne bakılırsa saraya gelmeyi hiç istememiş. Gerçekten de ulaşılamayan her zaman daha tatlı geliyor. Lütfen hemen ayağa kalkın. Artık bu sarayda böyle ağır protokollere gerek yok, basit selamlar yeterli olacaktır. Cariyeniz olarak asil soylu Kariye de Hazretlerini selamlarım. Majestelerine sağlık, huzur ve bereket dilerim. Cariye Yu, bu kadar ürkek olmanıza gerek yok. Bu saray çatısı altında artık hepimiz kardeşiz. Bu nazik ve anlayışlı yaklaşımınız için teşekkür ederim. Asil soylu Kariye de her zaman cömerttir ve oldukça erdemli biridir. Gelecekte onunla samimiyetini artırabilirsin. Majesteleri, hatırlarsanız Cariye Yu'u yeni yapılan saraya götüreceğinizi söylemiştiniz. Evet, Çağriye Yu. Altın Rüzgar ve Yeşim Çiğ Sarayı senin için bizzat inşa ettirdiğim yerdir. Cariye Yu, çabuk bak. Bunların hepsini senin için özenle hazırladım. Beğendin mi? Beğendim. Bu saray. Majestelerinin bana olan lütfudur. Size minnettarım. Bunu asla unutmayacağım. Şuraya bak. Buradaki odaların çizimleri bile senin eskiden saraydaki çalışma odanın düzeniyle tamamen aynı. Kullandığın eşyalara kadar hepsini sakladım, bak bakalım. Gördüğüm kadarıyla içeri girmemize gerek yok. O halde müsaadenizle çekiliyorum. Bu asil soylu Kariye'de gerçekten de başa çıkılması zor biri. Gel, seni iç salona götüreyim. Kiru. Şu Kariye Yu, şu an haremin en gözde ismi. Majesteleri tam 10 gündür hep Altın Rüzgar ve Yeşim Çiğ Sarayı'ya gidiyor. Hükümdarımız şu an çok heyecanlı. Doğal olarak başkalarını düşünecek hali yok. Efendim, ekselansları, Cariye Yu geldi. Onun burada ne işi var? Bendeniz Bayan Shen, Yüce Hanımefendiye saygılarımı sunmaya geldim. Cariye Yu buraya gelince, sarayım Çengen Sarayı sanki biraz daha aydınlanmış gibi görünüyor. Oturun lütfen. Böyle bir iltifata layık değilim hanımefendi. Saraydaki ilk günümden beri sizi ziyaret etmek istiyordum. Ancak bir türlü fırsat bulamadım. Lütfen kusuruma bakmayın. Cariye Yu'e hala nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. Abla mı demeliyim yoksa kardeş mi? Bunu sormanıza hiç gerek yok. Ben bir cariye eşiyim. Siz ise soylu hanımefendi. Hiyerarşiye göre davranmak en iyisi değil mi? Yoksa bu senin gerçek yüzün mü Cariye Yu? Aslında görebiliyorum. İmparatoru sevmiyorsun. Sen farklı mısın ki? Yoksa kalbinde başkası mı var? Ben sadece saray hayatından hoşlanmıyorum. Sarayda olmak kötü mü? Bütün kadınlar bu sarayın hayalini kuruyor. Dünyanın en asil kadınları zaten burada. Senin de pek tatmin olduğun sayılmaz, değil mi? Onca kadın bir adamın peşinden koşuyor ve o adam hiç kimse için durmuyor. Tehlikeli sularda yüzüp her gün bir maskeyle yaşamak seni yormuyor mu? Cariye Yu. Bugün konuştuğumuz bu sözlerin imparatorun kulağına gitmesinden korkmuyor musun? Burada sadece ikimiz varız. Senin gidip söyleyeceğine asla inanmam. Bu Cariye Yu aslında ne yapmaya çalışıyor? Birileri gelsin, çabuk saray hekimini çağırın. Ekselansları,
Bana yardım et. Canım yanıyor. Kıdemli imparatorluk cariyesi. Cariye Yu'nun kalp rahatsızlığı var. Şu an kriz geçiriyor. Çabuk gidip hizmetçisini çağırın. Sonra da cariye Yu'in sarayına gidip ilacını buraya getirin. Ekselansları, durum kötü. Cariye Yu ile gelen saray görevlisi kaybolmuş. Onun kalp hastalığı var. Ve şimdi de yere yığıldı. Sebep ne olursa olsun, imparator bizi suçlayacak. Beni açıkça bu işe alet etmek istiyorlar. Kuigu, bugün ne yapıp edip onu hayatta tutmalısın. Emredersiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Majesteleri, Cariye Yu aslında benimle sohbet ediyordu. Keyifli bir konuşmanın ortasındayken Cariye Yu aniden bayıldı. Cariye Yu'in kalp rahatsızlığı olduğunu o zaman öğrendim. Ona ne söyledin de? Onu bu kadar sarsıp krize soktun? İmparatorum, siz ne demek istiyorsunuz? Majesteleri, Lady Yumis, Çengen Sarayı'ya kıdemli imparatorluk cariyesiyle sadece sohbet etmeye gelmişti. Dışarıdaki Gugu kapıda beklememe izin vermedi. Bu yüzden ekselanslarının ilacını içmesi gecikti. Anlaşılan o ki bugün birileri benim için bir tuzak kurmuş ve düşmemi bekliyorlar. Madem her şeyi biliyordun, madem Çari Yu'in kalp rahatsızlığı vardı, o halde neden onun yanından ayrıldın? Hatırlıyorum da o bayıldığında seni Altın Rüzgar ve Yeşim Çiğ Sarayı konumundan buraya çağırmışlardı, değil mi? Efendimizin sarayındaki hizmetçi burada durmama izin vermedi, itiraz etmeye cesaret edemedim. Hizmetçinin beni kovması sizin bir talimatınız değil miydi efendim? Majesteleri, ben asla kimseye onu kovmasını emretmedim. Lütfen durumu netleştirmem için bana izin verin, kararınızı ondan sonra verin. Güzel, sor o zaman. Madem seni benim adamlarımdan birinin kovduğunu iddia ediyorsun, öyleyse söyle bakalım, bu emri tam olarak kim verdi? Bugün görevde olan tüm hizmetliler şu an burada. Şimdi iyice bak, hangisiydi? Ben... Konuşsana, bunların arasından. O dediğin kişi hangisi? Hiçbiri. Emin misin? Bugün görevli olan tüm hizmetçi kızlar tam karşında duruyor. Bana gitmemi söyleyen oydu. İyi bak. Gerçekten o olduğundan emin misin? Kuigu her zaman sadece birinci prensimize hizmet eder. Bugün onun senin önünde olduğuna emin misin? O değil, sendin. Burada durmamın rahatsız edici olduğunu, efendimin ilgiyi hak etmediğini söyleyen, beni iten sendin. Hatta beni itmiştin. Kuigu ile aramızda çok yaş farkı var. Bir o diyorsun, bir ben diyorsun. Üstelik ekselansları Kariye Yu'ya hakaret ettiğimi iddia ediyorsun. Acaba sana o lafları söyleyen kişiyi bile ayırt edemiyor musun? Cariye Yu'ye hakaret edilmiş olsa bile, senin kafana göre oradan ayrılma hakkın mı var? Ekselansları Cari Yu'un kalp rahatsızlığı olduğunu bile bile, ilaçları da alıp onu öylece bırakmışsın. Böyle sadakatsiz bir hizmetçi olur mu? Majesteleri, birisi o zaman işimi zorlaştırıyordu. Çok korkmuştum. Gitmemi kimin söylediğini hatırlayamıyorum. Majesteleri, lütfen efendim adına adaleti sağlasın. Yalan söylüyorsun. Ekselansları, Çağrı'ya Yu o zaman bayılmıştı, bizim Çuygu onu kurtarıp buraya getirdi. Eğer az önce burada olsaydın, ekselansları Kariye Yu asla bayılmazdı. Bence sen, bilerek iki ekselansları arasındaki ilişkiyi bozmaya çalışıyorsun. Ma. Küstah Majesteleri. hizmetçi. Bu hizmetçi işini düzgün yapmadı. Onu dışarı çıkarıp gerekeni yapın. Majesteleri, lütfen canımı bağışlayın. Majesteleri beni affedin. Ayin. Nasılsın, iyi misin? Kıdemli imparatorluk gariyesi. Özür dilerim. Hata bende. Bedenim çok güçsüz olduğu için sana ayak bağı oldum. Lütfen kıdemli imparatorluk cariyesi büyüklük gösterip hizmetçimi bağışlayın. Ayin. Yanında böyle birinin kalmasına izin veremem. Çok dikkatsiz ve sorumsuz,
ileride sadece sana zarar verir. Haklısınız. Böyle küstah hizmetçiler kendi hataları olmasına rağmen ikimizin arasını bozmak istiyorlar. Böylesine art niyetli bir hizmetçinin yanınızda kalmasına kesinlikle müsaade edilmemeli. Ekselansları, 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 kurtar beni, ekselansları. Hekim efendiler, lütfen öne çıkıp Yun'un sağlık durumuna bakın. Lütfen dikkatli olun. Asil soylu Kariye de, az önce meseleyi tam anlamadan, seni suçlamaya başladım. Hiç beklemiyordum. Cariye Yu için hala bu kadar endişeleneceğini. Hata bendeymiş, dar görüşlü davrandım. Majesteleri, çok naziksiniz. Cariye iyi olduğu sürece her şey yolunda demektir. Ayrıca inanıyorum ki siz adil bir hükümdarsınız. Beni asla haksız yere suçlamazsınız. Cariye Yu'yu uğurlayacağım. Bu akşam yemeğini senin yanında yiyeceğim. O halde sizi bekliyor olacağım. Lian Rong, yatakta ne varsa hepsini yak. Emredersiniz. Bunu yapamaz. Onu sevmiyor olsam bile o başkasını sevemez. Jiang Jing'sin. Bekle sen. Sana bunun bedelini mutlaka ödeteceğim. Majesteleri, cariyeniz şu an biraz rahatsız. Size eşlik edemeyeceğim. Sorun değil. Sen iyice dinlen. Ben de epeydir oğlumuzu görmemiştim. Bu gece asil soylu Cariye Dey'in yanına gideceğim. Görünen o ki, kendi önemimi abartmışım. Asil soylu Kariye Dey'in yeteneklerini ise hafife almışım. Hizmetçiniz Gariye Yu hanımefendiye saygılarını sunar. Hanımım, General Gao dedi ki harem dairesine girmesi uygun olmazmış. Bunlar General'in size iletmem için verdikleri... Kalp ağrısından kıvranıyorum. Bir kez olsun beni görmeye gelmeyecek mi? Hanımım, lütfen sakinleşin. General Gao emindir ki İmparator size çok değer verdiği için size bir şey olmasına izin vermez. Tam da bu yüzden imparatorun bana olan duygularını bildiği için benim hislerime karşılık vermeye cesaret edemiyor. Hanımım, unutmayın. Sizin göreviniz Gariyelik Ayı'ya destek olmak, onun bir şehzade doğurmasını sağlamak ve sonra uygun bir zamanda İmparatorun işini bitirmek. General Gao size söz verdi, amacına ulaşmasına yardım ederseniz sizi eşi olarak alacak. Bunlar generalin bana size ulaştırmam için verdikleri... Anladım. Benim Ayaoy am hala beni bekliyor. Honger çok uslu. Hongerimiz çok sağlıklı büyüyor. Çok yoruldun. Bu benim görevim. İmparatoriçe bugünlerde pek iyi değil. Bu yılki doğum günü şölenimi senin hazırlamanı istiyorum. Yeni ve eski hanedan mensuplarının tüm aileleri bu ziyafete katılmak üzere saraya gelmeli. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar mükemmel olduğundan emin olmalısın. Anlıyorum efendim. Ancak bu tür meseleler asıl imparatoriçe tarafından belirlenmelidir. Bence bu konuyu tekrar imparatoriçe ile görüşmelisiniz. İmparatoriçe hala hasta. Bu yüzden tüm bu hazırlık görevini sana emanet ediyorum. Kararı sen ver. Pek iyi değil mi? Normalde bu tür yetkilerin zerresini bile elinden bırakmak istemezdi. Görünüşe göre bir şeyler planlıyor. Anlaşıldı efendim. Jiang Jing'sin.
Nasıl olur da bana her fırsatta karşı gelir? Hanımım, lütfen kendinizi üzmeyin. Değmeyecek biri yüzünden kendi sağlığınızı bozmayın. Peki senin bir çözümün var mı? Asil soylu Çağrı'ya de gerçekten çok sinsi biri. Sarayda kaldığı sürece açığını yakalamak gerçekten çok zor. Doğrudan ona bir şey yapamayız. Ancak başka bir yerden yaklaşabiliriz. Nereden yaklaşabiliriz? Market Chiyuan'ın son zamanlarda bazı saçma işlere karıştığını duydum. Kendi haremine pek çok güzel kadın toplamış. Sence de bu durumu kendi lehimize kullanamaz mıyız? Biliyordum. Tüm bu insanlar arasında en zehir gibi aklı olan sensin. Bu sabah bir haber geldi. İmparatoriçe hamileymiş. Demek bu yüzden son zamanlarda sürekli hasta olduğunu söylüyordu. Duyduğuma göre İmparatoriçe ekselansları son günlerde vücudunu dinlendiriyordu. Hamile kalması normal. İmparator bugün öğle yemeğine geleceğini söylemişti. Neden bu saate kadar gelmedi? Gidip bir bak. İmparator nerede acaba? Emredersiniz. Ekselansları, imparator hala çalışma odasında. Marki Chiyuan saraya çağrıldı. Hala dışarı çıkmadı. Babam mı? Neler olduğunu biliyor musun? Kuşluk vaktinde birisi sizi aramaya gelmişti. Ancak Başkahya Huang tarafından geri çevrildi. Başkahya Huang, önemli bir mesele olmadığını söylediği için üzerinde durmadım. Benimle birlikte çalışma odasına gel. Kıdemli imparatorluk kariyesi, imparator hala bakanlarla istişare ediyor, henüz sizi kabul edemez. İmparator ne kadar meşgul olursa olsun, sağlığını da düşünmeli. İmparator bir şeye mi kızdı? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Marki Qiuan sarhoş olmuş ve General Wang Zhao'in dul eşine leke sürmüş. Bu mesele imparatorun kulağına kadar gitti, imparator hala çok öfkeli. Ekselansları. Peki, imparator bir karar verdi mi? İmparator sizi düşündüğü için henüz bir karar vermedi. Ancak bakanlar ardı ardına Marki Qiuan hakkında şikayet dilekçesi veriyorlar, imparatorun askerlerin şevkini kırmamasını istiyorlar. İmparator gerçekten bir ceza verirse, annem ve kardeşim de bundan etkilenir, hatta ben bile. Olmaz, eli kolu bağlı duramam. Benim kocam olmak ister misin? Sayın Kraliyet Eşi, Çikya Festivali savunma hattı meselesini bizzat sizinle görüşmem gerekiyor. Asil soylu Kariye'de çok meşgul görünüyor. Belli ki bugün vakti yok. En iyisi yarın tekrar komutan Gu'yu çağırsın. Prenses haklı. Aslında benim de halletmem gereken başka işler var. Daha fazla prensese engel olmayayım. Prenses, hala hanımefendiyle bizzat görüşmem gereken hususlar var. Lütfen prenses gitmeme izin verin. Ya ben prenses buna izin vermezsem? Hanımefendi, bugün olup bitenleri, merkezde neler yaşandığını bilmek istemez misiniz? Bu konuda biraz bilgim var. Bu adam benden yardım istiyor. Prenses hoşgörülü biridir. Neden bugünlük komutan Gu'nun gitmesine izin verip cezalandırmayı başka bir güne bırakmıyorsunuz? İmkansız. Asil soylu Çağrı'ya de eğer gerçekten onun için bana prenses karşı gelmekte kararlıysa o zaman abime söylerim. Kraliyet eşi bir yabancıyla gizli buluşuyor derim. Prenses, bu ağır bir suçlama, asla kabul edemem. Eğer prenses illaki bana bu iftirayı atacaksanız hemen şimdi huzura çıkalım da kimin haklı olduğunu orada tartışalım. Demek öyle. İlla ki bana karşı geleceksin. Sadece onu bilgi vermesi için çağırdım ama prenses beni bir suçla itham ediyor. Ben sonuçta en büyük prensin annesiyim, haremi yönetmekle sorumluyum. Sarayı korumakla görevli bir birliğin komutanını rapor vermesi için çağırdığımda yine de prenses beni yabancı erkekle gizli buluşmakla mı suçlayacak? Ondan ne zaman istersen rapor alabilirdin. Neden tam olarak şu an? Bu ona yardım etmek değil de nedir? Yardım etmek mi? Ben asıl sana yardım ediyorum. Bana mı? Barbar kabileler son günlerde savaş çığırtkanlığı yapıyor, İmparator henüz tahta yeni çıkmışken
devlet hazinesi de bomboşken, bu vakit savaşmak kesinlikle aleyhimize olacaktır. Barbar kabileler bugünlerde ülkemizden barışı sağlamak için bir prenses arıyor. Olur da imparator o sırada aklına prenses getirirse, o zaman seni gerçekten tebrik etmem gerekecek. Madem asil soylu Kariye'nin komutan ile işi var, bir prenses olarak ben de mantıksız davranacak değilim. Guzao, başka bir gün seni tekrar bulacağım. Komutan Gu, az önce bana bir diyeceğin olduğunu söylememiş miydin? Gel sarayıma. Az önce bugünkü olaylar hakkında bir şeyler bildiğini söylemiştin. Aslında neler oluyor? Wang Zhao, General Gao'nun sağ koluydu. O eski saray darbesi sırasında gitti. Onun eşi ve çocukları ise en başından beri General Gao tarafından yerleştirilmişti. Hanımefendi, sizce de bu işte bir tuhaflık yok mu? Başka neler biliyorsun? Bugün saraya Markiz Konağı biri geldi ama saray dışında Gao ailesinin adamları tarafından engellenip işi bitirildi. Yolu kesilip cezalandırıldı mı? Demek tüm bunları aslında Gao Mingyao yönetiyordu. Görünüşe göre bu cariye Yu'nun işi. Komutan Gu, rica etsem bana bir iyilik yapabilir misin? Hanımefendi, az önce beni kurtararak prensesi karşınıza aldınız. Bu iyiliğinizi mutlaka ödeyeceğim. Lütfen Komutan Gu, benim için saray dışındaki haberlere dikkat et. Herhangi bir değişiklik olursa vakitlice haber ver. Anlaşıldı efendim. O halde çok teşekkür ederim. Komutan Gu. Lian Rong, Komutan Gu için morluk giderici bir krem getir. Sonra da kendisine eşlik ederek dışarı çıkar. Peki efendim. Komutan Gu, lütfen benimle bu taraftan gelin. İzninizle ayrılıyorum. Cariye Yu, Gao Mingyao. Hayır, öylece durup sonumu bekleyemem. Kimse var mı? Tokalarımı çıkarmama yardım edin. Majesteleri, bu Marki Qiyuan gerçekten utanç verici biri. Hanımefendi Wang Chen şu an evde kendi canına kıymak konusunda ısrar ediyor. Eğer fazladan adam görevlendirip gece gündüz gözetlemeseydik şimdiye kadar çoktan gitmişti. Efendimiz, şu an ordudaki askerler General Wang Zhao'nun dul eşinin bu şekilde aşağılandığını duyunca hepsi büyük bir öfkeye kapıldı. Eğer zamanında bir teselli verilmezse başka kim saraya sadakatle hizmet etmek ister ki? Bu mesele gerçekten sertçe cezalandırılmalı, asla müsamaha gösterilmeyecek. Efendimiz asil soylu Kariye de geldi. Pişmanlık içinde dışarıda diz çökmüş durumda. Asil cariyelik unvanından vazgeçip babası adına merhamet diliyor. Bu meselenin Defe ile bir ilgisi yok. Çabuk geri dön. Majesteleri, suçluyum. Ailemi yeterince iyi denetleyemedim. Bu yüzden her türlü cezaya hazırım. Lütfen emredin. Asil cariyelik rütbem elimden alınsın. Marki Qiyuan'ın merkez unvanı geri çekilsin. Böylece askerlerin öfkesi dinsin ve herkese ibret olsun. Sevgili Wang, asil Kariye'nin rütbesinin indirilmesiyle hepiniz memnun oldunuz mu? Ekselansları fedakarca davrandı. Bence bu son derece uygun. Biri gelsin, fermanım şudur. Marki Qiyuan'ın markiz unvanı geri alınsın ve hiçbir hakkı kalmasın. Asil Kariye yakınlarını denetleyemediği için rütbesi cariyeliğe düşürüldü. Yüce lütfunuz için teşekkürler. İzninizle çekiliyorum. İzninizle. Çekiliyoruz. Ekselansları gerçekten çok erdemli. Ama babanız tam bir pislik olduğu için bu durum asil cariyeyi de etkiledi. General Gao saraya gelene kadar hayli zahmet etmişsin.
Ekselansları, Efendimiz sizi içeriye davet ediyor. Kusurluyum. Bağışlayın. Az önce geldiğinde seni cezalandırmaya niyetim yoktu. Peki, neden kendini ortaya attın? Babam en başında bir suç işledi. Şehit duluna da haksızlık yapıldı. Babam 30 sopa daha yese bile azdır. Suçlu olduğumu biliyorum. Majestelerini zerre kadar zorda bırakmak istemem. Çok haksızlığa uğradın. Artık dönebilirsin. Saray işlerini yönetme yetkisini bundan böyle Kariye Yu'e devrediyorum. Anlıyorum. Ayrıca Honger neredeyse 1 yaşına girmek üzere. Yarından itibaren Dongfeng Salonu'ya gönderilecek. Hongar henüz 1 yaşında bile değil. Üstelik benden hiç ayrılmadı. En azından 3 yaşını bekleyemez miyiz? Kararım kesin. Majesteleri. Hongar'ı doğururken canımdan can gitti. Rütbemi yeniden düşürebilirsiniz. İster asil, ister sıradan biri olayım. Hepsine razıyım. Ama lütfen çocuğumu benden ayırmayın. Sen her zaman anlayışlıydın. Attığın adımı hep bilirdin. Bu yüzden sana merhamet ettim. Beni öfkelendirme. Majesteleri. Hongar daha 1 yaşına basmadı. O kadar küçük yaşta öz annesinden ayrılması. Nasıl kabul edilebilir? Daha fazla konuşma. Kararım kesindir. Eğer itiraz etmeye devam edersen, onu görme hakkını da elinden alırım. Ben... Emredersiniz. Ekselansları, haydi geri dönelim. Onlar merhametsizse benim insafsızlığıma da şaşırmasınlar. Komutan Gu'ya ve adamlarımıza söyle, başkentin her köşesinde şunu yaysınlar. Gao Mingyao ile Dul Bayan Wang arasında bir ilişki var. Ne kadar çok kişi duyarsa o kadar iyi. Emredersiniz. Ekselansları, ekselansları. Bana ne oldu böyle? Efendim, uyandınız. Gözünüz aydın, size müjdelerim var. Yine bebek bekliyorsunuz. Ne dedin sen? Sadece bir kez o iksiri kullanmadım ve hemen hamile mi kaldım? Efendim, o kadar uzun süre uyudunuz ki, kesinlikle acıkmış olmalısınız. Hemen gidip size biraz yiyecek getireyim. Şu an dışarıda durumlar nasıl? Markiz konağı hala her zamanki gibi. Sarayda yönetim artık Cariye Yu'in elinde. Sabahın erken saatlerinde bütün cariyeler talimatlarını dinlemek için Cariye Yu'in sarayına gittiler. Hazırlanmama yardım et. Altın Anka ve Yeşim Çiğ Sarayı'ya gidiyoruz. Efendim, sarayda dinlenip bebeğinizi korumalısınız. O kasvetli yere gitmenin sırası mı? Karnımdaki henüz şekillenmemiş bebektense Honger'in bana daha çok ihtiyacı var. Efendim, mutfaktan gelen o koku ne kadar da güzel. Vay canına. Demek ki son zamanlarda kız kardeşlerimin neden ortada olmadığını şimdi anladım. Meğer hepsi Cariye Yu'in yanındaymış. Kardeşim Ash Virtuous, bugün neden buraya geldin? Hasta olduğun söyleniyordu. Madem hastasın, gelmene hiç gerek yoktu. Ekselansları Cariye Yu'un yaşı benden biraz daha büyük olsa da harem işlerini yönetme konusunda henüz çok tecrübesiz. Tabii ki ben de buraya biraz yol göstermeye geldim. Ekselansları, Ash Virtuous belki farkında değilsiniz ama Ekselansları Cariye Yu bizlere saray görgü kurallarını öğretiyordu. Kıdemden bahsedecek olursak, burada oturanların hepsi Ekselansları Cariye Yu'ten çok daha önce saraya girdi. Acaba Kariye Yu onlara gerçekten ne öğretebilir? Sizlerden sonra saraya girmiş olsam bile, zarafet ve sanat, yetenek ve edebiyat ve imparatora nasıl hizmet edileceği konusunda
konuşacak yetkiye sahibim. Görünüşe göre Cariye Yu onlara sadece imparatorun gözüne nasıl gireceklerini öğretebilir. Eş Virtuous, gerçekten ne söylemek istiyorsun? Unutma sakın. Şu an bir suçlu konumundasın. Haddini bilsen iyi edersin. İmparator bu konuda zaten bir karar verdi. Yoksa Cariye Yu, imparatorun verdiği bu karardan hoşnut değil misin? Bu ne cüret? Bana iftira atıyorsun. Eş Virtuous, madem azarlanmayı kabul etmeyip, herkesin önünde karşı gelerek beni zor duruma düşürüp, saray kurallarını hiçe sayıyorsun. Sarayın idaresi, imparatorun bana bahşettiği bir yetkidir. Bu üstlerine saygısızlık etmektir. 2 suçtan da cezalandırılacaksın. Chungsiu, öne çık ve tokatla onu. İmparator sorduğunda, buradakiler buna şahitlik edecektir. Emredersiniz. Hanımefendi. Hanımefendi, çabuk imparatorluk hekimi çağırın. Hanımefendi bayıldı. Kesinlikle numara yapıyor. Benim adamım ona daha dokunmadı bile. Boş durmayın da yardım edin. Eş Virtuous'u odasına götürün. Saray hekimini çağırın. Kimse bir yere gidemez. Chungsiu, git hekimi buraya getir. Askerler, Eş Virtuous'u iç odaya taşıyın. Hekim gelene kadar beklesin. Efendiler, hepiniz buna şahitlik etmelisiniz. Changxiu hanımefendimize vurdu. Bizim hanımefendimiz son günlerde zaten çok rahatsızdı. Ekselansları Kariye Yu'un davet yolladığını duyunca, gelmemenin saygısızlık olacağını düşünüp bitkin bir halde buraya kadar gelmişti. Ekselansları, Kariye Yu, bizim hanımefendiden ne kadar hoşlanmasanız da, Chunshu gibi bir hizmetçinin onu böyle aşağılamasına izin vermemeliydiniz. Efendim, inanın ben Eş Virtuous'a elimi bile sürmedim. Lütfen bana inanın. Yalan söylüyorsun. Az önce Kariye Yu'nun emriyle ona çok sert vurdun. Küstaş. Benim sarayımda bu ne cüret? Askerler, tutun şunu. Çabuk. Birileri Eş Virtuous'u dairesine taşısın. Belli ki başımız büyük dertte. Majesteleri imparator teşrif ettiler. Majesteleri, Neler oluyor burada? Jinxin, Efendim, lütfen açıklamam için izin verin. Olaylar göründüğü gibi değil. bu meselenin mutlaka hesabını vereceksiniz. Jinxin, Efendim, Ekselansları, Cariye Yu, galiba af dilemeniz gerekecek. Çünkü Lady D'nin durumu sadece bir baygınlıktan ibaret olmayabilir. Lady de nasıl oldu? Efendimize bildireyim. Lady de hamile. 1 ayı biraz aşkın bir süredir. Lakin Lakin ne? Bebeğe bir şey mi oldu? içiniz rahat olsun efendim. İğneleri yaptım ve rahimdeki bebeği korumayı başardım. Ancak Lady D'nin zihni çok kederli. Kalbi huzur bulamıyor. Bu ilk aylarda en önemli şey annenin neşeli olmasıdır. Üstelik bu gebelik bebeği kaybetme riski taşıyor. Her an tehlikeye girebilir. Lady de ne zaman uyanır? Honger. Honger, annen burada. Honger. Jinxin, buradayım. Efendim, rüyamda Honger'i gördüm. Dongfeng salonu da ağlıyordu. Onu öyle görünce canım yandı. Gidip ona bakmak istedim. Vücudun henüz bitkin. Kalkmaman gerekiyor. Müjdemi isterim. Bebeğin olacak. Ne istersen yapmaya hazırım. Ben gerçekten hamile miyim? Az önce Altın Rüzgar ve Yeşim Çil Sarayı'ya gitmeden evvel karnımda hafif bir rahatsızlık hissetmiştim. Cariye Yu ile tartışırken kendimi zor tuttum. Yeniden bir çocuğum olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Ve bunca yaşananlara rağmen bebek hala benimle.
Saray hekimi, henüz 1 aylık hamile olduğunu, bu yüzden acele etmemen ve huzur içinde dinlenmen gerektiğini söyledi. Az kalsın 2. çocuğumuzu kaybedecektin, artık kendini yormaman gerek. Peki ya Honger ne olacak? Honger'i geri getirelim. Dediğin gibi olsun. 3 yaşından sonra göndeririz. Fakat tek bir şartım var. Artık üzülmeyeceksin. Bu çocuk için kendine dikkat etmelisin. İlginiz için teşekkür ederim efendimiz. Efendimiz, lütfen hanımım adına gerekeni yapın. Siz tam vaktinde gelmeseydiniz, hanımım şüphesiz ki bebeği koruyamayacaktı. Neler oldu anlatın? Neden bayıldın? Sadece çok yorgunum. Yorgun musun? Öyleyse hemen dinlenmelisin. Benimle dışarı gel. Hanımım sadece ekselansları Kariye Yu'yu birkaç konuda sorgulamıştı. Sonra ekselansları Kariye Yu, Chungsu'ya seslenip hanımıma vurmasını söyledi, hanımım o an bayılıverdi. Diğer cariyeler bu konuda ne diyor? Efendimiz'e cevaben, cariye, Lan ve diğerleri, genç hanım Lian Rong ile aynı fikirde olduklarını belirttiler. Huang Wanshun, Altın Rüzgar ve Yeşim, Çiğ Sarayı'ya gidip emrimi ilet. Cariye Yu, kaba ve küstah davranıyor, haremi yönetmek için uygun değil. Tüm yetkileri geri alınsın ve 15 gün odasından çıkmasın. Ayrıca, Chungsiu denilen o kişiyi, hanımına engel olamadığı için hemen cezalandırın. Emredersiniz, majesteleri. Sultanınıza iyi bakın. İşlerimi bitirir bitirmez, onu görmeye geleceğim. Emredersiniz. Meseleyi çok büyüttü ama şimdi hiçbir şey yapmadan bırakıyor. Bu sefer de hala Cari Yu'yu cezalandırmaya kıyamıyor, değil mi? Lian Rong, Efendim, uyamıyor musunuz? Gujao'nun oradan bize bir haber geldi mi? Az önce haber geldi. Her şeyin halledildiğini söyledi. Hanımefendi Wang Chen'in adı zaten kötüye çıkmıştı. Şimdi onunla ilgili tüm gerçekler gün yüzüne çıktı. Sadece Gao Mingyao ile değil, birçok kişiyle ilişkisi olduğu konuşuluyor. 2 gün daha geçsin, olaylar iyice büyüsün. Bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadan birileri ortaya çıkacak ve tüm okları Gao Mingyao'ya yöneltecektir. O vakit geldiğinde majestelerinin gözündeki itibarı kesinlikle yerle bir olacak. Lütfen endişelenmeyin efendim. Majesteleri az önce aceleyle çıktı, muhtemelen konudan haberdar oldu. Gao Mingyao'nun hanımefendi Wang Chen'le bir ilişkisi olması, tek kelimeyle saçmalık. Majesteleri lütfen sakinleşin. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Fermanımı duyurun. Büyük General Gao Mingyao, ahlaka aykırı, yakışıksız davranışlar sergilemiş ve artık güven vermemektedir. Rütbesi düşürülsün, maaşına 1 yıl el konulsun ve 3 gün içinde ordu mühürlerini teslim etsin. Majesteleri konuyu biraz daha araştırmayacak mısınız? Bütün şehir zaten bunu konuşuyor. Eğer ona bir ders vermezsem, Gao Mingyao benim sadece onlara, yani Gao ailesine muhtaç olduğumu sanacak. Haklısınız efendim. Vakit geç oldu. Cariye Yu'nun yanına gidelim. Majesteleri, beni seviyor musunuz? Sevgim, yeterince belli değil mi? Sana olan şefkatim her zaman derindi. Ama ben sadece şefkat istemiyorum. Benim istediğim gerçek ve samimi bir aşk. Elbette. Sen benim kadınımsın. Geçen yıllardan sonra bunu çok iyi biliyor olmalısın. O zaman majesteleri şunu bilmeli ki, benim en zor günlerimde, General Gao, sizin yerinize benimle ilgilenen kişiydi. Sen şimdi Gao Mingyao için af mı diliyorsun? Merhamet dilenmiyorum. Aksine majestelerinin verdiği kararın yerinde olduğunu düşünüyorum. Fakat ordunun kontrolünü ondan almak, General Gao'nun hevesini kırmaz mı? Ne de olsa General Gao, gençliğinden beri majestelerinin yanındaydı, büyük emekler verdi ve büyük fedakarlıklar yaptı. Yıllardır da görevini sadakatle yerine getiriyor. Her ne kadar biriyle ilişkisi olduğuna dair bir komploya kurban gitse de, bunun doğru olmadığına eminim. Verilen bu ceza majesteleri tarafından fazla ağır olmuş. Sen nereden biliyorsun? General Gao'nun
Bir komploya kurban gittiğini, Kesin olarak bilmiyorum. Fakat uzun yıllara dayanan tanışıklığımızdan nasıl bir karakteri olduğunu biliyorum. Eminim majesteleri de bunu gayet iyi biliyordur. O her zaman dürüstlüğü ve asaletiyle tanınırdı. O kötü kadına neden baksın ki? başka neler biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece General Gawain asla böyle şeyler yapmayacağını hissediyorum. Öyle mi? Nasıl oluyor da bu kadar iyi biliyorsun? Hükmü daha bu öğleden sonra verdim. Siz ise şimdiden haberini almışsınız. Cariyelik ayının merhamet dilenmesi neyse de, onunkini en azından anlayabilirim. Peki ya sen neden bunun peşindesin? Sadece öyle düşündüm. Sana karşı fazla müsamahakar davrandım sanırım. Kim olduğunu unutmana sebep olmuş. Majesteleri, Burada kalıp hatalarını düşün. Eş Virtuos'un sarayına gidin. majesteleri. Ben burada, başka adamlara hizmet ederken, Gao Mingyao lehine aklınızı çelmeye çalışırken, o dışarıda sefasını sürüyorsa, tüm bu yaptıklarımın ne anlamı var? Birini çağırın, General Gao'ya haber gönderin, onunla görüşmek istiyorum. Majesteleri, neden geldiniz? Cariye, Yuin yanında olmanız gerekmiyor muydu? Bu saatte neden buraya geldiniz? Gelmemi istemiyor musun? Tabii ki gelmenizi istiyorum. Fakat bugün Cariye Yuin yanına gittiniz. Şimdi aniden oradan ayrılırsanız, bu durum Cariye Yuin küçük düşmesine sebep olmaz mı? Onun adını anma. Eskiden ben, en çok onun, o mesafeli halini severdim. Arada sırada bana yakınlık göstermesini ilginç bulurdum. Ama şimdi, bana gösterdiği o yakınlığın, Gao Mingyao uğruna olduğu anlaşıldı. Majesteleri, yoksa onun Gao Mingyao'ya karşı duyguları olduğundan mı şüpheleniyorsunuz? Bu söyledikleriniz ne anlama geliyor? Babanın davası hakkında kararımı verdim ve emir çıkardım. Hükümetin dosyayı yeniden incelemesini istiyorum. Eğer o kötü kadın babana iftira atmaya cüret ettiyse, ona asla acımayacağım. Çok teşekkür ederim efendim. Eğer babamın aklanması sağlanabilirse, çektiğimiz o sıkıntıların bir önemi kalmaz. Bu çocuk sağ salim doğduğunda, seni tekrar başcariye mertebesine yükselteceğim. Ne dersin? Lütfunuz için teşekkür ederim. Kendime çok iyi bakacağıma, sağlıklı bir şekilde çocuğu dünyaya getireceğime söz veriyorum. İmparatoriçe Hazretleri'ye saygılarımızı sunarız. İmparatoriçe Hazretleri binlerce yıl yaşayın. Ayağa kalkın. İmparatoriçe Hazretleri, neler oluyor? Bu paravanı neden buraya koydurdunuz? Sadece biraz öğle uykusuna yatmıştım. Hazırlanmaya üşendim. Son zamanlarda kendimi pek iyi hissetmiyorum. Önümüzdeki 15 gün boyunca huzura çıkmanıza gerek yok. Tüm hanımlar şimdi dağılabilirler. İzninizle ayrılıyoruz. Eş Virtuous ve Kariye yük alsın. Eş Virtuous de hamile olduğu için seni buraya kadar çağırmakla sana zahmet verdim. Ziyafet konusunda bazı talimatlarım olacak. Bu yüzden senden ve Cariyu'dan bana yardım etmenizi istiyorum. Ekselansları, Kraliçe Hazretlerine yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Ben de tüm gayretimi göstereceğim. Ziyafet düzenlemelerine gelince, işte konuk listesi. Burada memurların ailelerinin özel durumları ve ilgi alanları yazılı. Ayrıca konukların nasıl ağırlanacağı ve ne tür gösteriler yapılacağı işini size bırakıyorum.
Kraliçemiz yaralandı. Yetişin, yardım edin. Kimse yok mu? Efendimizin durumu kötü. Hanımefendi. Ikının. Dayanamıyorum artık. Biraz daha gayret edin, bastırın. Hadi az kaldı çıkıyor. Devam edin hanımefendi. Bakın buraya. Bu ikisini hemen götürün ve 20'şer tokat atın. İmparatoriçe Ana, hanımefendinin bebeği henüz çok yeni ve hamileliği risk altında. Lütfen onun yerine cezayı bana verin. Pekala. Cezayı sen çekeceksin. Görevinizi yerine getiremediğiniz için cezayı 20'ye katlıyorum. İnfaz edin. İmparatoriçe Ana'ya bildirin ki, bu durum kraliçemize zarar verdiği için cezayı kabul ediyorum. Fakat bu olanlar benim dikkatsizliğimden değil, aksine Kariye Yu yüzündendir. Bilerek çelme takıp beni düşürdü. Onun ne niyetle yaptığını herkes biliyor. Resmen benim bebeğimden kurtulmak ve kraliçenin bebeğine zarar vermek istedi. Saçmalık. Bana resmen iftira atıyorsun. Lütfen İmparatoriçe Ana, gerçeği görün. Sen. Emrim açıklansın. Cariye Yu asilzade unvanına düşürülecek. Derhal Altın Rüzgar ve Yeşim Çiğ Sarayı sarayından çıkarılacak. Ve 20 sopa cezası verilecek. Hıh. Neler oluyor burada? Neler mi oluyor? O çok sevdiğin cariyen 2 torunuma birden zarar vermeye kalkıştı. Resmen en ağır cezayı hak ediyor. Sendin demek. Hayır, ben yapmadım. İmparatorum. İmparatorum, bana iftira atılıyor. Ben suçsuzum. Gelin buraya. Götürün şunu. İmparatorum. İmparatorum, yemin ederim ben yapmadım. İmparatorum. İmparatoriçe nasıl oldu? İmparatorum. İmparatoriçe doğum yaptı. Hem o hem bebek gayet iyi. İkisi de güvende. Evet, bir şehzademiz oldu. Ancak bebek biraz zayıf düşmüş. Hiç ağlamıyordu. Hekimlerin uzun süren çabalarından sonra. Ancak şehzadenin sesini duyabildik. Harika. Hala. Bugünlerde çok yoruldun. Senin için çok üzülüyorum. Jingyu'yu dünyaya getirdiğim için halaya minnettarım. Çektiğim onca çilenin hiçbir önemi yok. Senin uyanmanı, burada beklememin sebebi sana bu konuyu söylemekti. Bir sorun mu var? Jingyu maalesef hasta bir çocuk. Hem kalbi zayıf hem de zihinsel bir engeli var. Nasıl olur? Jingyu nasıl engelli olabilir? Bunu kim söyledi? Daha beslenmeyi bile beceremiyor. Az önce neredeyse onu kaybediyorduk. Bu nasıl mümkün? Onu büyütmek gerçekten çok zor olacak. En ufak bir heyecanda kalbi durabilir ve onu ansızın yitirebiliriz. Şimdi ağlamanın hiç sırası değil. Madem bu çocuk pek yaşamaz, o zaman bırak da senin işine yarasın. O benim öz çocuğum. Nasıl kıymamı bekleriz? Kıyamıyor musun? Gerçekten de imparatorun yaptığın onca şeyi öğrenip seni cezalandırmasını mı bekleyeceksin? Peki hala ne yapmamı istiyorsunuz? Suçu eş virtüsün üzerine at. Sarayda erkek evlada sahip olan tek cariye o. Diğer cariyeler
asla bir tehdit olamaz. O zaman çocuk senin sayılmaz mı? Tamam. Her şeyi Halay'ın dediği gibi yapacağım. İkinci prens doğduğundan beri hiç ağlama sesi duyulmadı. Acaba sağlığı mı yerinde değil? Evet. Gördüğüm kadarıyla İmparatoriçe'nin bu gebeliği aslında başından beri sonuna kadar dayanamayacak durumdaydı. Doğum sırasında. Başındaydım. İkinci prensin teni mordu, nefesi düzensizdi. Korkarım ki hayata tutunamayacak. O zaman İmparatoriçe de biliyor olmalı, ikinci prensin kurtulma şansı olmadığını. Elbette biliyor. Ancak imparatorun henüz olanlardan haberi yok. Şu an Kunning Sarayı'ndaki herkes sırrı saklamak için her şeyi yapıyor. Sanırım bu sessizlik yaklaşan büyük bir fırtınanın habercisi. Saygılarımla selamlarım. Ekselansları, eş virtüöz. Sultanımız İmparatoriçe beni bir haber iletmek için gönderdi. Yarın Büyük Prensi de yanınıza alıp hediyeleri almak için Kunning Sarayı'na gelmenizi rica ediyor. Anladım. Hepiniz çıkabilirsiniz. Emredersiniz. Lianrong, birini gönderip imparatora ilet. Şunu söyle, yarın benimle birlikte ikinci prensi görmeye gelmesini istiyorum. Emredersiniz. Majesteleri saygılarımı sunarım. Saygılarımı sunarım İmparatoriçe hanımefendi. Bu aralar saray işleriyle çok meşguldüm. Seninle vakit geçirmeye zamanım olmadı. Görüyorum ki sağlığın daha da kötüleşmiş. Anne olmanın zorluklarını ancak şimdi anlıyorum. Artık çok çirkinleştim. Endişelenmene gerek yok. Görevlilere emir verip sana en iyi güzellik kremlerini göndereceğim. Eski güzelliğine kavuşmana yardım edeceğim. Haklısınız. Bu bir ay içinde insanın solgun görünmesi kaçınılmaz, 15 gün dinlendikten sonra her şey kendiliğinden düzelecektir. İmparatoriçe hanımefendi, lütfen üzülmeyin. Eş virtüöz, birinci prens için hazırladığım doğum günü hediyesi, ikinci prensin beşiğinin hemen yanında duruyor. Gidip onu al. Minxia, onu benim yerime sen alır mısın? İkinci prens henüz çok küçük. Beni tanımıyor, onu korkutmak istemem. Mingse'nin benim adıma saray hekimi Chenyi çağırmaya gitmesi gerekiyor. Yabancı değilsin ki. Gidip sen al. Majesteleri. Belki beraber gidebiliriz. Böylece siz de ikinci prensi görmüş olursunuz. Sadece bir şeyleri alıp gelmeni istedim. Hemen alıp çıkacaksın zaten. İkinci prens, huzurla uyuyor. Onu uyandırmaya ne gerek var? Hediyeniz için çok teşekkür ederim İmparatoriçe hanımefendi. Şimdi gidip alıyorum. İmparatoriçe, çabuk birilerini çağırıp baktırın. Bu çocuğun rengi hiç iyi değil. Ben sadece eşyaları almanı istedim. Alınca çıkacaktın. İçeride ne yaptın? Majesteleri, tesadüfen Hekim Fang ve Tabip Yang dışarıdalar. İçeri gelmelerini isteyelim. Beraber gidip bir bakalım. Jingyu. Jingyu'ya ne oldu? Rengi neden bu kadar kötü? Sen ne yaptın? Majesteleri, bir bilgim yok. Deminden beri yanında olan eş virtüözdü. Eş virtüöz, gerçekten ne yaptın? Oğlum neden bu hale geldi? İmparatoriçe, sana soruyorum. Majesteleri, inanın gerçekten bilmiyorum. Jingyu az önce gayet iyiydi. Her şey eş virtüöz içeri girince oldu. Kesinlikle onun parmağı var. Kendi oğlunun geleceğini Jingyu'nun engellediğini düşünüyor. Bu yüzden böyle bir kötülük yaptı. İmparatoriçe hanımefendi böyle konuşunca inanın ne diyeceğimi bilemiyorum. En iyisi her iki saray hekimini de çağırıp baktırmak. Biri baksın,
Hekimi içeri çağırın. Hekimler neden birlikte geldi? Olmaz. Jingyo'nun durumuyla hep saray hekimi Chen ilgilendi. Başka bir hekimin bakmasına güvenemem. Majesteleri, madem İmparatoriçe hanımefendi böyle düşünüyor, o zaman saray hekimi Chen'i buraya çağıralım da birlikte baksınlar. Efendimiz, saray hekimi Chen, Jingyo'nun durumunu en iyi bilen odur. Başka hekimler karışırsa, Jingyo'nun korkmasından endişeleniyorum. Görünüşe göre İmparatoriçe hanımefendi ikinci prens için hiç endişelenmiyor. Durum bu kadar acilken fazladan bir hekimin tedaviye dahil olması daha önemli değil mi? Yoksa İmparatoriçe hanımefendi bir şeyleri mi gizliyor? Majesteleri, ben bu çocuğun annesiyim. Ona nasıl zarar verebilirim? Tüm hekimleri içeri çağırın. İmparatoriçe, henüz yeni doğum yaptın. Yerine geçip uslu dur. Efendimiz, ikinci prensin nefesi çok zayıf, vücudu da haddinden fazla güçsüz kalmış, tepki dahi vermiyor. Korkarım ki artık aramızdan gitmek üzere. Efendimiz, ben. Benim teşhisim de Hekim Fang'in dediğiyle aynıdır. O halde ne bekliyorsunuz? Çabuk ikinci prensi kurtarın. Başınız sağ olsun efendimiz. Prens için artık yapılabilecek bir şey yok. Ne başsağlığı? İkinci prens hala nefes alıyor. İmparatoriçe, neler yapıyorsun? Saray hekimi Chen, durumu majestelerine bizzat kendin açıkla. Efendim, Eş Virtus'in neden bahsettiğini bilmiyorum. Majesteleri, diğer iki hekimin ikinci prensi tekrar muayene etmesi daha iyi olmaz mı? Saray hekimi Chen'in ağzı çok sıkıdır. Muhtemelen saraydaki diğer tüm hekimler de onunla aynı durumdadır. Saray hekimi Chen, ikinci prensin tedavisi en başından beri senin sorumluluğundaydı. Onu iyileştir, sağlıklı bir şekilde büyümesini sağla, o zaman seni bağışlayabilirim. Eğer onu yaşatamazsan, İmparatoriçe ile işbirliği yapıp bana yalan söylemiş sayılacaksın. Lütfen sakin olun majesteleri. Yaptığım hatanın bedeli çok ağır. Prens doğduğundan beri. Kalp rahatsızlığı var. Zaten uzun süre yaşaması mümkün değildi. İmparatoriçe de bu durumun farkındaydı. Majesteleri, ben sadece Götürün şunu ve sorgulayın. Lütfen bana kıymayın majesteleri. Çabuk birileri gelsin. Çocuğa bakın. Çabuk bakın şuna. Başınız sağ olsun majesteleri. Başınız sağ olsun. İmparatoriçe. bebeğim. İkinci prensi götürün. Fahua tapınağında dualarını edin. Ve usulünce defnedin. Majesteleri, size yalvarırım. Bırakın bebeğim, burada biraz daha kalsın. Yalvarırım size. Onu sevmedin. Ona acı çektirdin. Şimdi bir de ebedi huzura kavuşmasına engel mi olacaksın? Hayır. Olamaz. Bırakın beni. Bugün yaptıklarınla suçu Eş Virtus'un üzerine atmayı planlıyordun değil mi? Zaten her şeyi öğrenmediniz mi majesteleri? Madem yaptıklarında bu kadar ısrar ediyorsun, bu yaptıklarından sonra eğer seni cezalandırmazsam öfkem asla dinmeyecek. Bugünden itibaren unvanın elinden alınacak ve sürgün edileceksin. Ben çağırmadıkça asla dışarı çıkmayacaksın.
Bugünkü olayları sen planladın, değil mi? Hatalıyım efendim. Fakat bunların hepsi başka çarem kalmadığı için yapılan şeylerdi. Kraliçe gizli yöntemler kullandığı için hastalıklı bir bebek dünyaya getirdi. Tüm bunları daha önceden biliyor muydun? Daha önce çocuk sahibi olduğum için ikinci prenste bir gariplik olduğunu anlamıştım. Bu yüzden birinden araştırmasını istedim. Ama doğrusu ikinci prensin bu kadar hasta olacağını hiç düşünmemiştim. Yine de asla kimseye zarar vermeyi aklımdan geçirmedim. Majesteleri, yoksa kalbinizde beni bu kadar kötü biri olarak mı görüyorsunuz? Jinx'in, sana kızmıyorum. Kendine ve çocuğumuza çok iyi bakmalısın. Çocuğumuza çok iyi bakacağım. Güzel. Hadi saray bahçesinde biraz yürüyelim. Olur. Tam da zamanı. Guzao hala saray bahçesinde ve güzel bir oyun hazırladı. Ayao. Ayao. Nihayet beni görmeye geldin. Ana kraliçenin rütbeni düşürdüğünü duydum. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabildin? Endişelenme. İmparatorun kalbi hala bende. Birkaç gün geçsin. Öfkesi dindiğinde tekrar gözüne gireceğim. Yine de dikkatli olmalısın. Ancak saraya gireli bu kadar zaman oldu. Neden hala o kadın ve çocuktan kurtulmadın? İmparator tüm gün peşimde. Hiç fırsatım olmuyor ki. Üstelik o Defey denilen kadın çok kurnaz. Onu ilk denememde bile hemen tetik kalarak gardını aldı. Önceden onu kraliçeyle karşı karşıya getirmek istedim. Ama kraliçenin sağ salim doğum yapacağını tahmin etmemiştim. Şu an için ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Kraliyet hekimi Liang bana fısıldadı. Kraliçenin çocuğu zaten çok yaşamayacak. Onu boş ver. Şu anda asıl birinci prens işini bitirip cariyelik ayının çocuğunun tek varis olduğundan emin olmalıyız. Gao Mingyao. Gao Mingyao. Siz haddinizi aştınız. Nöbetçiler, haremimin huzurunu bozan bu hadsizi derhal buradan götürün. Majesteleri. Majesteleri. Her şey sandığınız gibi değil. Ya neymiş o zaman? Sizin aranızda sadece çocukluktan kalma, saf bir bağ olduğunu sanmıştım. Sırf bu yüzden her seferinde Gao Mingyao için af diliyordun. Meğerse arkamdan gizli saklı, onunla kirli işler çeviriyormuşsun. Sarayımı lekeleyen bu herifin bizzat bedelini ödeteceğim. Efendim. Onu koruyacağınıza söz vermiştiniz. Madem onun için bu kadar yalvarıyorsun, o halde hayatını bağışlıyorum. Hayatta kalsın bakalım. Ama yaşamak onun için utanç verici olacak. Nöbetçiler, gelin, Majesteleri. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? emrimi yazın. Gao Mingyao'nun hizmetleri hatırına hayatı bağışlanacak. Fakat hadım edilerek ömrü boyunca köle olarak kalacak. Bayan Gao ailesinin erkeklerinden yetişkin olanlar cezalandırılacak, yetişkin olmayanlar ise sınıra sürgüne gönderilecek. Ailenin yetişkin kadınları eğlence evlerine gönderilecek, reşit olmayanlar ise köle olarak satılacak. Nesiller boyu asla özgürlüklerini alamayacaklar. Efendimiz, bu yaptığınız çok aşağılıkça. Benden onun hayatta kalmasını isteyen sendin, ben de istediğini yaptım. Cariye Yu, hala neyden şikayetçisin? Siz resmen kişisel intikam alıyorsunuz. O bir hizmetkar, ben ise hükümdarım. Burada asıl mesele hak ve adalet mi sence? Gao Mingyao bir hareması olsa bile hala herkesten daha delikanlı ve haysiyetli biridir. Sen ne dedin? Gerçekler canını mı yaktı? O zaman canımı al. Onu da bitir o zaman. Kalbindeki kişi baştan beri o muydu? Evet. Dağdayken beni kurtaran oydu. Ama sizin bana olan saplantınız yüzünden beni kabul etmeye asla cesaret edemedi. Siz
Aramızdaki tek engel oldunuz. Demek bu yüzden seni saraya getirdi ve yanıma sokulup onun için dil dökmeni sağladı, sırları çalmak için seni kullandı, öyle değil mi? Cariye Yu, şimdi geri adım atarsan seni affedebilirim. Beni buna sen zorladın. Efendim, lütfen sağlığınızı düşünün. Sağlığım mı? Gerçekten benim iyi olmamı isteyen var mı? Eğer siz kendinize dikkat etmezseniz, o zaman ben ve çocuğumuz kime sığınırız? Muhafızlar, Cariye Yu'yu hemen soğuk saraya kapatın. Emredersiniz. İkisini de götürün. Komutan Gu, harika bir iş çıkardın. Yakında 7. Prenses barış elçisi olarak gönderilecek, şüphesiz ki çok hırçın biri olacak. Sen biraz dinlenebilirsin. Her şey bittikten sonra geri dönersin. Düşünceniz için teşekkür ederim hanımım. Bundan sonra bir emriniz olursa, canım pahasına olsa bile asla geri durmam. Güzel. Gidebilirsin. Emredersiniz. Lianron, İmparator bu gece kesinlikle buraya dönecek. Git ve hazırlıklara başla. Emredersiniz. Jinx'in, bu yemekleri görünce, malikanede olduğumuz o günleri, bana ellerinle yemek hazırladığın zamanları hatırladım. Harika yemekler yapardın. Hala hatırlıyor musunuz efendim? Tabii ki hatırlıyorum. Malikaneye ilk geldiğinde, çok ürkek ve masumdun. Tamamen bana güveniyordun. Şöyle bir düşününce, çok uzun zaman olmamış. Sadece 2 yıl geçti. Ama sanki bir ömür geçmiş gibi hissediyorum. Karides soymak gibi işleri, hizmetçilere bıraksan daha iyi olur. Neden ellerini bununla uğraştırıyorsun? Bunu herkes yapabilir. Ancak ben ellerimle soyduğum yemeği sizin yediğinizi görmekten kalbimde büyük bir mutluluk duyuyorum. Bunlarca yıldır, kalbime en çok dokunan sendin. Malikaneden saraya kadar, benim yüzümden çok acı çektin değil mi? Asla efendim. Biliyorum ki zirve her zaman yalnızdır. Siz de son 2 yıldır pek çok şeye mecbur kaldınız. Hayatınız hiç kolay olmadı. Hepsini anlıyorum. Jinx'in, bana gerçekten kırgın değil misin? Kırgınlık mı? Neye kırgın olabilirim ki? Bu adaletsiz dünyaya mı? Yoksa hayatta kalmak için bir adama bağlı olmama mı? Yoksa değişen kalplere mi? Veya hayatın belirsizliğine mi? Majesteleri, resmi olarak siz yüksek mevkide bulunuyorsunuz. Önceliğiniz her zaman devlet meseleleri olmalı. Özel hayatımıza gelirsek, sizin korumanız olmasaydı, ben muhtemelen bugüne kadar hayatta kalamazdım. Hal böyleyken nasıl kırgın olabilirim? Olayları böylesine olgunlukla karşıladığını bilmiyordum. Jinx'in, daima yanımda kal. Fermanı hazırladım bile, yarın sen benim imparatoriçem olacaksın. Bu kulunuz, bu lütfunuz için teşekkür eder. Göklerin emriyle imparatorun fermanıdır. Lady de erdemli, nazik, tutumlu ve dürüst bir karaktere sahiptir.
ana kraliçenin kutsal arzusuyla imparatoriçe olarak ilan edilmiş, sarayın idaresini almış ve tüm iç işlerden sorumlu tutulmuştur. Ferman buyurulmuştur.